Büyücü Dünyasının Büyücüsü bölüm 1 Reenkarnasyon. Başım gerçekten ağrıyor, tırnak işareti. Bu Fang Ming'in uyandığında ilk düşüncesiydi. Sanki kafasında bir kesik vardı, o kadar acıyordu ki sanki kafatası parçalanacakmış gibi görünüyordu. Bilinci netleştiğinde at arabasına benzeyen bir şeye bindiğini fark etti. Vücudu hareket eden arabanın ritmine uyum sağlayarak sıçradı ve yaranın içine şok dalgaları gönderdi. Acı o kadar büyüktü ki birkaç keskin nefes almak zorunda kaldı. Gözlerini açarak çevresini inceledi. Görüşünü dolduran şey, içi boş kalaslardan oluşan duvarlardı. Bu arabayı onunla paylaşan, gözleri dalgın dalgın, sarı saçlı, mavi gözlü pek çok genç vardı. Hiçbiri onun yönüne bakma zahmetine girmedi. Sanki vagonun zemininde yatıyordu. Tahtanın dondurucu soğuğu hisseden Fang Ming, vücudunun daha fazla yatmaya dayanamayacağını fark etti. Üşütmemek için aceleyle ayağa kalkmak için büyük çaba harcadı. O anda başında keskin bir acı hissetti. Acı aniydi ve yanında bir sürü tuhaf anıyı da beraberinde getirdi. Fang Ming bayılırken gözleri geriye döndü. "Leylin, Leylin, uyan!" Fang Ming şaşkınlık içinde bunu duydu ve gözlerini açmaktan kendini alamadı. Bu, reenkarnasyonlu koruma eksikliği nedeniyle hayatta kalması imkansız olan enerji reaktörünün patlamasından kaynaklanan göz kamaştırıcı alevleri hala net bir şekilde hatırlıyordu. Üstelik ahşap kalaslardan yapılan bu tür araba onun eski dünyasında antik bir antika sayılırdı ve kesinlikle kullanılmazdı. Fang Ming, zihnindeki yeni anıları organize ettikten sonra bedeni ve bu dünya hakkında biraz fikir sahibi oldu. Bu bölge Avrupa Orta Çağ'ına benzer bir dönemdeydi. Ama bu dünyada bundan daha fazlası vardı. Gizemli bir gücün varlığı. Büyünün varlığı. Şu anki bedeninin asıl sahibinin adı Leylin Farlier'di ve küçük bir soylunun oğluydu. Bir büyücü olma yeteneğine sahip olup olmadığı test edilmişti ve bu nedenle babası Vicomte John Farlier, onun eğitim gören bir büyücü, bir rahip yardımcısı olmasına izin vermek için ipleri elinde tutmuştu. Şu anda bindiği at arabası bir büyü akademisine doğru gidiyordu. Onu uyandıran iri yapılı, genç bir erkekti. İri gözleri, uzun, düz burnunu ve parlak altın rengi saçlarını tamamlayan kalın kaşlarıyla çevrelenmişti. Yüzü gençliğini gösteren biraz hassas olsa da sağlam, kaslı bir vücudu vardı. Son derece erkeksi görünüyordu. Fang Ming'in uyandığını gören çocuk mutlu bir şekilde güldü, "Haha. Leylin, sonunda uyandın. Birkaç dakika bile gecikmiş olsaydınız muhtemelen akşam yemeğine yetişemeyecektiniz. Açlıktan ölmek istemezsin, değil mi?" Fang Ming gözlerini indirdi. Biraz düşündükten sonra bu kişinin kimliğini anladı. "Teşekkürler George. Bu arabadaki tüm gençlerin büyü konusunda yetenekli oldukları test edilmişti. George bir kontun meşru oğluydu ve bu konuda gözde biriydi. Yeteneği ortaya çıktığında kont, bir büyü akademisine girebilmek için çok fazla kaynak harcadı ve birçok ipi göğüsledi. Bir kont mu? Fang Ming içten içe düşündü. Anıları Leylin'in babası Vicomte John Farlier'e döndü. Toprakları, Fang Ming'in önceki yaşamındaki tek bir şehir kadar büyüktü ve emri altında binlerce askeri vardı. Bu dünyada asil sıralamalar kaçınılmaz olarak kişisel güce bağlıydı. George'un babasının kont olması, sahip olduğu mülkün muhtemelen en az birkaç şehir büyüklüğünde olduğu ve yıllık gelirinin birkaç bin altın olduğu anlamına geliyordu. Ve elindeki bu kadar para ve güçle bir George'u bu arabaya bindirmek için çok çaba harcaması gerekmişti. Fang Ming, Leylin'in babasının onun için aynısını nasıl yapmayı başardığını merak etmekten kendini alamadı. Daha soruyu düşünmeye başladığında, başını başka bir keskin acı sarstı ve zihninde başka bir sahne belirdi. Karanlık bir odadaydı, yanlarında antika hissi uyandıran küflü eski raflar vardı. Etraf tozla doluydu. Loş ışık altında, John Farlier ciddiyetle ona bir yüzük uzattı ve şunu söyledi: "Leylin, sevgili oğlum, bu bizim Farlier ailemizin yadigarı, bir büyücüden gelen bir söz. Büyük baban bir zamanlar yaralı bir büyücüye yardım etmişti ve karşılığında ona bu yüzüğü hediye etmişti. Bu yüzük bir sözdür. Büyük babanızın soyundan herhangi birinin sihir yeteneği varsa, bu yüzüğü kullanarak bir sihir akademisine ücretsiz girebilir. Bunu şimdi sana Farlier ailesinin gururu olabileceğin ve mirasımıza sahip çıkabileceğin umuduyla veriyorum."
Yüzük Fang Ming'in gözleri kısıldı ve sağ eli bilinçsizce göğsüne doğru hareket etti. Eli giysisine dokunduğunda altında bir katılık hissetti, metal halka hala oradaydı. Kalbinde rahat bir nefes alarak kendi kendine düşündü, vay canına. Ya bu adamlar bunu bir hazine olarak kabul etmediler ya da bir çeşit kısıtlama var. Her iki durumda da çok şükür bu çalınmadı. Tırnak işareti Fang Ming önceki hayatında bir bilim adamıydı ve büyü gibi gizemli bir güçten bahsetmek, onda bu konuda biraz araştırma yapma arzusu uyandırdı. Üstelik çok önemli bir giriş kanıtını kaybettiği için eve kadar kovalanmak istemiyordu. Bu bedeni ve hatta anılarını ele geçirmiş olmasına rağmen hala orijinal Leylin'den çok farklıydı. Onunla yıllarını geçiren aile üyeleri aradaki farkı kolaylıkla anlayabilirdi. Eğer onu bir iblis tarafından ele geçirilmiş gibi algılasalar ve belki de o gizemli büyücülerden birini araştırması için yalvarsalardı, onun ortaya çıkması son derece muhtemeldi. Ancak eğer bir büyü akademisine girebilirsem muhtemelen en az birkaç yıl geri dönmeyeceğim. O zamana kadar, davranıştaki herhangi bir değişiklik kursa eşdeğer olarak silinecektir. Maggie'nin tuhaf ve eksantrik olduğu biliniyor. O noktada hiç değişmemiş olsaydım, hiç değişmeseydim tuhaf olurdu. Tam derin düşüncelere dalmışken, bir çift güçlü büyük el aniden ayağa kalkmasına yardım etti. "Ne hakkında düşünüyorsun?" George sordu. "Hayır. Hiçbir şey." Fang Ming hızla başını salladı ama sonra hala acı içindeyken bir kez daha başını tuttu. Aniden başını çevirdi ve George'a baktı, bu da çocuğun kalbinin durmasına neden oldu. Sanki zehirli bir yılanın kendisine baktığını hissediyordu. Fang Ming gözlerini devirdi ve sordu, "Sevgili George, neden beni daha erken uyandırmadın, bu kadar uzun süre yerde öyle yatmama izin verdin?" "Heh heh. Ne kadar güzel uyuduğunu gördüm ve orada uzanmayı sevdiğini düşündüm." George utanarak başını kaşıdı. Ancak gözleri kurnaz bir parıltıyla parladı. Fang Ming'in öldürücü bakışları altında sonunda teslim olurcasına ellerini kaldırdı. "Pekala. İyi. Senden tanrıçamı gücendirmeni kim istedi? Onu kızdırmak hala sorun değil, kardeşin olarak ben o kadar önemsiz bir insan değilim. Ne yazık ki tüm araba sana düşmanmış gibi davranıyor ve ben de yalnız kalmak istemiyorum." "Gücendirmek?" Tanrıça Fang Ming başını kaşıdı ama sonra aniden neden dövüldüğünü hatırladı. Bessita adında bir kızdı. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen vücudu zaten gelişmiş ve şehvetliydi. Büyük sulu gözlerine ek olarak, şehvet düşkünü Leylin içinde büyük bir çekicilikti. Orijinal Leylin bir beyefendi değildi. 12 yaşında bekaretini kaybetmiş ve sonrasında pek çok kişiye baştan çıkarmış ya da zorla kendi yoluna gitmiş ve şu ana kadar 100'den fazla kadınla yatmıştı. Babasının mülkünün başbelası olarak biliniyordu. Fang Ming anıları keşfetmeyi bitirdiğinde gözlerini bir kez daha küçümseyerek devirdi. Bu bedenin bu kadar zayıf olmasına şaşmamalı, bunun nedeni sadece yaralanmalar değildi. Geriye dönük bakıldığında Leylin'in kendi bölgesinde sorun çıkarmaya çok alıştığı ve Bessita'yı gördüğünde kendine hakim olamadığı açıktı. İlk birkaç sefer hala oldukça normaldi, flört ediyor ve ona pas veriyor. Ancak sonuna doğru şiddet yöntemlerine başvurmuştu. Fang Ming bu anıları görünce orijinali aptal olarak etiketlemeden edemedi. O Bessita küçük bir ülkenin prensesiydi. Ve Leylin hala ona tecavüz etmek istiyordu. Kafatasının içinde beyin mi vardı, yoksa sadece toprak mıydı? Sonrasında olanlar söylemeye gerek yok, Leylin'e bir grup çiçek muhafızı tarafından vahşi bir ders verildi ve sonunda yaralanmalara yenik düştü. Bu sonuçta Fang Ming'e fayda sağladı. Bu Bessita göründüğü kadar basit değil. Ne kadar plancı bir zihin. Fang Ming bu düşünceye soğuk bir şekilde güldü. "İyi. Ne olursa olsun, vücudunu ele geçirdim. Fırsat bulursam intikamını alacağım. Sonuçta ben artık Leylin Farley'im." Fang Ming içinden küfretti. Leylin, anılarında Asyalılara benzer bir şeyden söz etmemiş. Çin hakkında da hiçbir şey duymamıştı. Bu yeni Batı dünyasında kendi Çince adını kullanmak çok tehlikeli olur. Leylin etrafına bakındı ve geniş vagonda başka kimsenin olmadığını gördü. George'un onu çağırmaya gelmesi şaşırtıcı değildi. "Ne olursa olsun yine de sana teşekkür etmeliyim. George, ilacın var mı?" Fang Ming ayağa kalktı ve vücudunu gerindi.
Birkaç yeri hala acımasına rağmen hareketlerine engel olmuyordu ve kafasının arkasındaki yara çoktan kabuk bağlamıştı. Heh heh. Buna ihtiyacın olacağını biliyordum. George küçük bir şişeyi fırlatırken güldü. Bu benim ailemin gizli ürünü. Bunun genellikle şövalye eğitimi sırasında kullanıldığını ve her türlü bedensel yaralanmaya karşı son derece etkili olduğunu duydum. George konuşurken gizlice etrafına baktı. Pekala. Akşam yemeği başlamak üzere. İlk ben oraya gideceğim. Sen de ilacı çabuk uygula ve sen de acele et. Unutma, arkadaşlığımızdan kimseye bahsetme. Konuşmayı bitirdikten sonra rüzgar gibi kaçmıştı. George'un uzakta kaybolan figürüne bakan Leylin, alnına masaj yapmaktan kendini alamadı. Görünüşe göre Leylin gerçekten bir eşek arısı yuvasını harekete geçirmişti. Bu o kadar önemli bir olay mıydı? Anıları ona bu dünyadaki insanların seks konusunda oldukça açık olduğunu söylüyordu. Bu noktada durumu düzeltmek için hiçbir şey yapamadı. Hızla kıyafetlerini çıkaran Leylin, ilacını vücudundaki yaraların her yerine sürdü. HSS. Bu lanet olası George. Ayrılmadan önce ilacı uygulamama yardım edemez mi? Leylin ilacı uygularken birkaç keskin, soğuk nefes aldı. İlaç son derece etkiliydi. Uyguladığı anda bir soğuma hissi oluştu ve ağrı ortadan kalktı. Leylin, vücudundaki yaralarla ilgilendikten sonra kıyafetlerini giydi ve vagonun kapısını açtı. Vay canına, hafif bir esinti esti. Güneş ufukta batıyor, her şeyi altın kırmızısına boyuyordu. Leylin'in gözleri nemlenirken mırıldandı, ne olursa olsun, hayatta olmak güzel bir duygu. Çevreye baktığında, kaba bir geçici kamp alanı oluşturmak için daire oluşturan birkaç büyük arabayı fark etti. Ortada büyük bir yangın çıktı. Ateşin etrafında yere serilen kumaş şiltelerin üzerinde oturan ve dinlenen çok sayıda genç vardı. Ellerindeki ekmekleri yerken gülüyor ve birbirleriyle oynuyorlardı. Leylin, üzerinde pek çok ekmek ve meyve suyu bulunan masaya doğru yürüdü. Anılarına göre yiyeceklerin dağıtıldığı yer burasıydı. Olay yerine yaklaştığında birkaç kişinin sıraya girdiğini gördü. Leylin'i gördüklerinde bakışları alaycı bakışlara dönüştü. Her ne kadar Leylin kendisini kalın derili biri olarak görse de yine de buna dayanmakta biraz zorlanıyordu. Yine de ayrılmadı. Ne olursa olsun yine de yemek yemesi gerekiyordu. Acele etmek. Boğuk bir ses çınladı. Yani. Özür dilerim neydi Angela? Çilli bir çocuk hemen özür diledi ve kaçmadan önce yiyecekten payını aldı. Bip. Tehlike uyarısı. Tehlike uyarısı. Konakçının vücudu bir tehlike kaynağına son derece yakındır. En az 1000 metre uzaklaşmanız tavsiye edilir, yapay zeka çipi bu. Zihnindeki mekanik sesi duyduğunda Leylin'in gözleri büyüdü. Bu önceki hayatımdaki yardımcı AI çip değil mi? Benimle nasıl reenkarne oldu? Bu hiç mantıklı değil, inanması zordu. Kendi kendine şöyle düşündü. Yapay zeka çipi, zihnimi tarayın ve yardımcı sistemleri bulun. Tırnak işareti. Sadece bir dakika sonra AI çipin mekanik sesi yanıt verdi. Bip. Tarama tamamlandı. Ev sahibinin zihninde hiçbir yabancı varlık bulunamadı. Vücudumu tarayın ve istatistiklerini görüntüleyin. Bu açıklama başka bir mekanik sesle karşılandı. Bip. Tarama tamamlandı. Fang Ming, Leylin Farlier. Güç, 0,4, çeviklik, 0,5, canlılık, 0,4, durum, başın arkasında kan kanaması, yumuşak dokularda çok sayıda yaralanma. Ev sahibinin vücudunda AI çipi yok. Leylin'in gözlerinin önünde 3 boyutlu bir hologram belirdi. Leylin'in kendi vücudunu sergiliyordu ve yan tarafta istatistikler gösteriyordu. AI çipi yok mu? AI çipi maddi bir maddeye eşdeğerdir. Reenkarnasyon boyunca ruhumu nasıl takip etti? Leylin kendi kendine şöyle düşündü. Patlama ya da reenkarnasyonun sırasında bir anormallik olmuş gibi görünüyor ve AI çipin işlevleri ruhumla birleşti. Eğer hala önceki dünyamda olsaydım, bu büyük bir keşif olurdu. Bu sadece ruhun varlığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel madde ile ruhun birbirine dönüştürebileceğini de gösteriyor. Bu kesinlikle Ulusal Bilimler Akademisi'ndeki bir grup yaşlı adamın delireceği bir şey. Onları bir daha asla göremeyecek olmam çok üzücü. Tırnak işareti. Bu tür bir AI çipi, önceki dünyasındaki bilim adamları için çok önemliydi.
İnsan hakları ve bilinçli düşünce ile ilgili sorunlar nedeniyle bu teknolojinin kendine ait bir zekası yoktu. Bunun yerine iki temel işlevi yerine getiriyordu: veri depolama ve analiz. Ana bilgisayarın komutuyla verileri analiz edecek, veri örnekleri toplayacak ve çıkarımlar yapmak için simülasyonlar çalıştıracaktı. Depolama yeteneği daha da basitti. Ev sahibinin beş duyusu aracılığıyla yaşadığı her şeyi saklayacak ve kaydedecekti. Ampirik veriler, 10.000 yılı aşkın olayları depolamak için yeterli kaynağa sahip olduğunu gösterdi. Yapay zeka çipi ve ruhun neden bir araya geldi? Ah, bu tür bir soruyu daha sonra bunu yapabilecek yetenek ve niteliklere sahip olduğumda düşüneceğim. En azından bu AI çipiyle bu dünyada bazı kaynaklarım var. Tırnak işareti Leyli'nin ağzının köşeleri aniden parlak bir gülümseme oluşturacak şekilde kalktı. Bu ortaçağ döneminde fütüristik teknolojinin sonuçlarına sahip olmanın geleceğe kesinlikle bazı olağanüstü yollar açacağını biliyordu. Hala. Bu Leyli'nin fiziği gerçekten, Leyli'nin önündeki istatistikleri gördükten sonra suskun kaldı. Görüntülenen bu istatistikler standart olarak bir yetişkinin fizyolojisinin her yönüne dayanmaktadır. Teorik olarak ortalama bir yetişkinin görüntülenen istatistikleri bir civarında olacaktır. Bu Leyli'nin sadece 13-14 yaşlarında olmasına rağmen istatistikleri hala çok düşüktü. Bu doğru değil. Bu dünyadaki insanların vücutlarının genel olarak daha zayıf olması mümkündür. AI çip, etrafındaki insanların vücutlarını tarayıp istatistiklerini göster, bip, görev oluşturuldu, istatistiklerin toplanmasına başlandı, neredeyse bir anda çevredeki insanların vücutlarının 3 boyutlu hologramları Leyli'nin önünde belirdi ve onların istatistiklerini gösterdi. İsim, bilinmiyor. Cinsiyet erkek. Güç, 0,9, çeviklik, 1,1, canlılık, 0,8, isim, bilinmiyor. Cinsiyet erkek. Güç, 1,2, çeviklik, 0,8, canlılık, 1,0, isim, bilinmiyor. Cinsiyet, kadın. Güç, 0,8, çeviklik, 1,2, canlılık, 0,7. Peki, o zaman, bu insanların bedenleri benim önceki dünyamdakilerden daha güçlü gibi görünüyor. Bu Leyli'nin bir kızdan bile aşağı. Onun adına utanmaya başlıyorum. Tırnak işareti Leyli'nin çevresini taradı. Buradaki insanların hepsi onun yaşlarındaki gençlerdi. İstatistikleri Leyli'ninkinden tonlarca daha iyi olan, görünüşte çok hassas ve zayıf bir kız vardı ve bu da onun tam bir umutsuzluğa kapılmasına neden oldu. Görünüşe göre bu Leyli'nin işe yaramaz bir sülük, aşırı derecede şehvet düşkünü, kontrolü olmayan bir çöp parçası. İsim, bilinmiyor, cinsiyet, erkek, güç, 3,3, çeviklik, 2,5, canlılık, 3,2. Uyarı. Uyarı. Bu yaşam formu son derece tehlikelidir. Öneri, ev sahibi hemen en az 1000 metre uzaklaşmalıdır. Kırmızı bir uyarı art arda 3 kez yanıp söndü. Bu Leyli'nin şoka girmesine neden oldu. Ortalama istatistikler 3,0 Leyli'nin, AI çipin hata yapmadığını tekrar kontrol etmek için bilgileri birkaç kez taradıktan sonra tamamen suskun kaldı. Dünya şampiyonunun bile bu tür istatistikleri yoktu. Bu kişi, benim önceki dünyamda insanlara kolaylıkla Süpermen olduklarını düşündürebilirdi. Tırnak işareti bir bilim insanı olarak Leyli'nin, 3,2'lik bir istatistiğin kişinin dövüş yeteneklerinin, virüs direncinin ve vücut iyileşme hızının normal bir insanınkinden 3 kat daha fazla olduğu anlamına geldiğini çok iyi anlamıştı. Tipik bir kişininkinden 3 kat daha fazla görüntülenen çeşitli istatistikler, sayıların bir araya getirilmesi kadar basit değildi. Bu nasıl bir kavramdı? Bu kişinin düzinelerce insanı eli boş yenebileceği ve hatta 100 kişilik bir grup saldırısını bile atlatabileceği anlamına geliyordu. Önceki dünyasında gerçekten bir süper kahraman sayılabilirdi. Korkarım bu tür istatistiklere sahip bir kişi, yalnızca biyokimyasının laboratuvarda genetik olarak değiştirilmesiyle yaratılabilir. Üstelik yalnızca minimum seviyeye ulaşılacaktı. Bu dünya gerçekten de basit bir dünya değil, tırnak işareti diye düşündü Leyli'nin, bu korkunç istatistiklere sahip kişiye bir kez daha bakarken kendi kendine. Yiyecek dağıtımından sorumlu olan kişi siyah giysili bir kişiydi. Orta yaşlı birine benziyordu ve yüzünde alnından dudağına kadar uzanan bir yara izi vardı.
Neredeyse yüzünün tamamını ikiye bölmüştü ve bu yüzden son derece şiddetli görünüyordu. Az önceki çilli çocuk bu kişiden tamamen korkmuştu. Bu, akademinin bizi kabul etmekten sorumlu hizmetkarı. Büyücü olmadığı söyleniyor ama zaten çok korkutucu. O zaman gerçek bir büyücü nasıl olurdu? Leylin birdenbire içinde büyücü mesleğine karşı güçlü bir ilgi ve merakın doğduğunu keşfetti. Artık akademiye gidip her şeyi araştırmak için can atıyordu. Sıra çok kısaydı ve sıra çok geçmeden Leylin'e geldi. Siyah giysili, yaralı adam Leylin'e bir parça beyaz ekmek ve biraz meyve suyu verdikten sonra yüzünde sabırsız bir ifadeyle hiçbir şey söylemeden Leylin'i uzaklaştırdı. Önceki Leylin olsaydı, bu adamı dışarı çıkarıp evi olmadığı için birkaç kez kırbaçlamaya cesaret edemese bile, ifadesi yine de oldukça çirkinleşirdi ve muhtemelen ona bağırırdı. Adam biraz. Ama şimdiki Leylin doğal olarak o kadar da aptal değildi. Anılarının ardından resmen eğilerek şöyle dedi, "Teşekkür ederim bayım." Siyah giysili adam, Leylin'in ayrılmak üzere dönmesini izlerken ifadesiz kaldı. Ay! Leylin'in selam verdikten sonra gerçekten bir asil gibi görüneceğini düşünmemiştim. Leylin'in arkasındaki iki genç gizlice birbirlerine fısıldamaktan kendini alamadı. "Acele edin ve ilerleyin." Yaralı adam bağırdı, sesi ikisinin kulak zarlarında patladı. Büyük ses gençlerden birini o kadar korkuttu ki yere düştü. Leylin, bölgeyi soğuk bir bakışla incelerken arkasındaki tartışmayı görmezden geldi. Daha sonra acı bir şekilde gülümsedi, "Harika. Ben gerçekten istenmeyen bir insanım." George'a baktığında George da aceleyle başını çevirdi. Elleri arkasında gizli bir hareket yaptı. Peki. Bana ilacı verdiğin için seni ifşa etmeyeceğim." Leylin içini çekti ve nispeten uzak bir yer buldu. Yerin halı kaplı olup olmadığına bakmadan oturdu ve afiyetle yemeye başladı. Leylin yemek yerken düşünüyordu. Bu sade beyaz ekmek önceki dünyadakiler kadar iyi değil. Ancak Leylin'in anılarına göre bu zaten sadece kutlamalar sırasında elde edilebilecek bir yiyecek olarak görülüyor. Tırnak işareti Leylin'in anılarına göre bu dünya yiyecek üretiminde pek yetenekli değildi. Bu beyaz ekmek bir aristokratın yemeğiydi. Normalde yalnızca küçük soylular böyle bir şeyin tadını çıkarabilirdi ve o zaman bile yalnızca büyük bayram kutlamaları sırasında. Yiyecek olarak yalnızca sert, besleyici olmayan siyah ekmeği yiyen tipik köylüler için bu çok büyük bir incelikti. Anılarındaki taş gibi sert siyah ekmeği aklına getiren Leylin içini çekti, "Oldukça şanslı olmam iyi bir şey, asil ya da büyücü olmamdan bağımsız olarak hala bu dünyanın üst seviyelerindeyim, bu yüzden acı çekmeme gerek yok." Ekmeği iştahla mideye indirdi ve suyunu da bir yudumda mideye indirdi. Daha sonra memnuniyetle ağzını sildi ve arabaya geri döndü. Soylu gençler onun anısına yaşadıklarından hareketli kampta çadır kurup bütün gece dinlenip tekrar hareket ediyorlardı. Ancak kimsenin Leylin'i kendilerine katılmaya davet etmeyeceği açıktı. Kendisinin de çadırı yoktu, bu yüzden yalnızca soğuk ve sert vagonda uyuyabiliyordu. Şimdi baktığımda 50 kadar çırak, 25 siyah cübbeli ve en yüksek statüdeki beyaz cübbelilerden 3'ü var gibi görünüyordu. Az önce uzaktan fark edildiği sahneyi düşününce Leylin'in vücudundaki tüyler diken diken oldu. Buna A.I. çipin, bilinmeyen bir radyasyon kaynağı keşfedildi ve bilinmeyen güç alanından kaynaklanan müdahale algılandı, tarama imkansız, uyarıları da eklendi. Bu Leylin'in kalbinde bir gölge oluşturdu. Görünüşe göre A.I. çipine rağmen bu dünyada hala son derece zayıfım. Peki, öyleyse, eğer zayıfsam sadece büyünün gücünü elde edebilirim, gözleri kararlılıkla yanmaya başladı. Erken uyusam iyi olur. Yarınki yolculuğa hala acele etmem gerekiyor. Leylin daha rahat uyuması için ceketini çıkarıp yere koydu. Bu yolculuk başlayalı 3 aydan fazla oldu. Birkaç düzine krallıktan geçtik ama hala hedefimize ulaşamadık. Bu kadim ulaşım koşulları gerçekten gözlerini kapadı ve şaşkınlığa düştü. Bir süre sonra vagonun kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Leylin aniden doğruldu, koku alma duyusu gül kokusuyla doldu. Tatlı ve aromatikti, buruna son derece hoş geliyordu. Aynı zamanda vücudunun zonklamasına ve anıların canlanmasına neden oluyordu. "Leylin, iyi misin?" dedi hoş bir kadın sesi. "Bestami, lütfen içeri gel."
Leylin vücudunu hareket ettirdi. Güzel bir genç kızın içeri girmesiyle vagondaki güzel koku bir anda daha da güçlendi. Açık tenliydi ve şehvetli kıvrımlarını vurgulayan kırmızı, dar kıyafetler giyiyordu. Leylin için unutması daha da zor olan ise bu kızın platin saçları ve kızıl mücevher gibi kırmızı gözleriydi. Güzel yüzüyle birleştiğinde egzotik bir çekiciliğe sahipti. Bu, önceki Leylin'in hayatını kaybedecek kadar dövüldüğü kız Bestita'ydı. "Benden ihtiyacın olan bir şey var mı?" Her ne kadar bu kız oldukça iyi gelişmiş olsa da ve yaşlı Leylin'e son derece çekici görünse de, sonuçta Fang Ming farklı bir dünyadan gelmişti. Önceki hayatında pek çok güzellik yaşamıştı ve bu kız ona sadece biraz yakışıklı geliyordu. Tavrı son derece soğuk ve ilgisizdi. Söylemek üzere olduğu sözler ağzından çıkmadığından, bu tavrının genç kızı biraz şaşırttığı açıktı. Uzun bir sessizliğin ardından küçük bir cam şişe çıkarıp Leylin'in eline koydu. Bu yaralanmalara karşı bir ilaç. Vücudunuza uygularsanız size faydası olacaktır." Ben özür dilerim." Kız eğilerek göğsünün geniş, kar beyazı kıvrımlarını ortaya çıkardı ve Leylin'in kalbinin hızlı çarpmasına neden oldu. Şövalye özür diledikten sonra kız, ürkmüş küçük bir geyik yavrusu gibi, arkasında harika kokusunu bırakarak koşarak uzaklaştı. Uzakta kaybolan kırmızı figüre bakan Leylin oldukça şaşırmıştı. Sana saldıran açıkça Leylin'di, "Neden özür dilemeye geldin?" Beyninde bir sorun mu var? Elindeki şişeye dokundu ve kendi kendine düşündü. Onu daha önce yanlış mı değerlendirdim? Bu Bestita iyi kalpli bir kız olabilir mi? Leylin elindeki cam şişeyi merakla inceledi. Cam üretecek teknolojiye zaten sahipler gibi görünüyor. Her ne kadar işçiliğe bakılırsa, hala oldukça kaba görünse de, şimdiden oldukça iyi durumda. Şişe kapağını açtığında etrafa şifalı bir koku yayıldı. Leylin, geçmiş yaşamındaki alışkanlıklarını takip ederek hemen şunları söyledi: Bu ilacı tarayın ve bileşenlerini analiz edin. Bip. Görev oluşturuldu. Taramaya başlayın, bilinmeyen bileşenler keşfedildi. Simüle edilmiş deneyler başlatılıyor, deneyler tamamlandı. Bilinmeyen ilaç şiddetli kaşıntı etkisine sahiptir. Süre, 7 gün, Deneyin sonuçlarına bakıldığında Leylin'in dili tutuldu. Daha önceki açıklamamı geri çekiyorum. Bu kız oldukça kara kalpli ancak çok geçmeden yaramaz bir çocuğun bir yetişkine şaka yaptığı hissine kapıldı. Sonuçta o hala bir çocuk. Gerçekten kötü niyetli hileler kullanamaz. Belki birkaç yıl sonra olsaydı şişe ölümcül zehirle dolacaktı. Elindeki şişeye bakan Leylin bunu düşündü ve saklamaya karar verdi. Bunu şimdilik saklayacağım. Gelecekte ne zaman işe yarayacağını kim bilebilir. Bestita gittikten sonra kimse onu rahatsız etmeye gelmedi. Leylin geriye yaslandı. Her ne kadar uyuyormuş gibi görünse de, bazı şeyleri düşünürken zihni aslında aşırı hızla çalışıyordu. Görünüşe göre Magus Akademisi'ne giderek herhangi bir sorun ya da durumun ortaya çıkma riski olmamalı. Bu beyaz cübbeli figürler magi olmalı ve ben birkaç kez dikkat çekmeden yanlarından geçtim. Görünüşe göre onlar da benim hakkımda tuhaf bir şey tespit edemiyorlar. Bu şu anlama geliyor, bir Magus Akademisi'ne girmenin bu anlamda nispeten kolay olması gerekiyor. Ancak söylentilere göre, en azından Vikoncho'nun duyduğuna göre, magilerin hepsi ketum ve zalim. Ayrıca akademilerde, birbirlerini öldürmek kurallara aykırı olmasına rağmen aynı seviyedeki rahip adayları arasında son derece şiddetli bir rekabet olduğu görülüyor. En azından bir çeşit kendimi korumaya ihtiyacım var. Bunu düşünürken bir kez daha boynundaki yüzüğe dokundu ve onu ellerinde tuttu. Yüzük simsiyahtı ve sıradan değildi. İç halkanın içinde küçük bir Y yazılıydı ve çevresinde ayrıntılı yazılar vardı. Orta çağdaki teknolojik gelişmelerle birlikte, iç halkaya bu kadar karmaşık bir desenin yazılması akıl almaz bir şey. Ancak konu ne olursa olsun, gizemli magi ile ilgili olduğu sürece bu hiç de şaşırtıcı olmamalı. Leylin kendi kendine mırıldandı ve başka bir komut verdi: yapay zeka çipi. Elimdeki yüzüğü tarayın. Bip. Görev oluşturuldu. Taramaya başlayın, bilinmeyen metalik bileşenler keşfedildi. Veri bankalarıyla karşılaştırılması. Yetersiz veri. Analiz edilemiyor, düşündüğüm gibi. Yapay zeka çipinin mevcut seviyesiyle, bir büyücünün geride bıraktığı bir şeyi analiz etmek hala yetersiz. Leylin içini çekti ve yüzüğü sakladı.
Gücümü nasıl arttırabilirim? Bu bedenim gerçekten çok zayıf. Aynı yaştakilerle karşılaştırılamaz bile. Bu işe yaramayacak. Geçmiş yaşamım olsaydı hala genetik modifikasyona uğrayabilirdim. Ne yazık ki burada böyle bir seçenek yok. Belki de bu Leyli'nin hafızasını bir kez daha araştırmalıyım ve herhangi bir yöntem var mı diye bakmalıyım. Leylin bir kez daha kendi kendine düşündü. Sonra uzanmak için rahat bir yer buldu ve zihninde yüksek sesle şunu düşündü. A.I.Ç. Leyli'nin hafızasının tamamını tarayın ve düzenleyin. Bip. Görev oluşturuldu. Düzenleme başlatılıyor. Leyli'nin eski dünyasında bilim dünyası her zaman insan beyninin gücünün büyük kısmının kontrol altına alınmadığı görüşündeydi. Bu gücün arasında doğumdan bu yana her anya erişebilme yeteneği de vardı. Bazı anılar, söz konusu kişi hatırlayamasa bile aslında beynin bir yerinde saklanıyordu. Artık Leyli'nin emri vermesiyle, Leyli'nin doğumundan Magus yardımcısı olarak seçilmesine ve bu yolculuğa çıkmasına kadar olan tüm hayatına dair anılar, A.I.Chip'in yardımıyla Leyli'nin gözleri önünde sergileniyordu. Her öğünde yenenlerden, taklara kadar her anı hafızasında muhafaza ediliyor ve sergileniyordu. Bu kadar büyük bir hafıza yığını fazlasıyla kafa karıştırıcıydı ve aynı zamanda işe yaramaz bilgilerle doluydu. Geçmişte Leylin yalnızca acil ihtiyaç duyduğu şeyleri alırdı ve gerisini görmezden gelirdi. Bu noktada A.I.Chip'in yardımıyla her şeyi ayarlıyor ve çözüyordu. Veri sıralama tamamlandı. A.I.Chip'i bildirimi duyuldu. Leylin Farlier adında yeni bir dosya oluştur ve kaydet. Leylin yeni bir emir verdi. Bip. Dosya oluşturuldu. Leylin Farlier, yeni görev, sunucunun gücünü hızla artırması için dosyada olası tüm yöntemleri arayın. Bip. Görev oluşturuldu. Aramaya başla. Leylin'in önünden sayısız miktarda veri geçti ve görünüşe göre güzel bir resim oluşturdu. Arama tamamlandı. Arama sonuçları 453 yöntem, bu kadar çok mu? Leylin düşünürken bir süre durakladı. Ev sahibi için tahmini başarı oranı %50 ve altında olanları kaldırın. Ayrıca bir gereksinim daha ekleyin, ev sahibinin güçlendirme yöntemini artık uygulayabilmesi gerekir. Filtrelemeye başlayın. Bip. Filtre tamamlandı. Kalan yöntemler, 2, onları bana göster. Yöntem 1, büyücü olun. Yöntem 2, şövalye eğitimine başlayın. Yöntem 1 şu anda gerçekçi değil. En azından Magus Akademisi'ne ulaşana kadar değil. Aksi takdirde nasıl Magus olunacağını nasıl öğrenebilirim? Şövalye eğitimine gelince, bunun ne olduğunu merak ediyorum. Leylin kendi kendine mırıldanırken hemen yeni bir göreve atandı. Yapay zeka çipi, şövalye eğitimi ile ilgili tüm anıları topla. Düzgün bir şekilde düzenlendikten sonra onu hafızama gönder. Veriler doğrudan beynine iletildikten sonra Leylin, sözde şövalyenin ne olduğunu anlamaya başladı. Bu dünyada birçok gizemli güç vardı. Ancak sıradan insanların en fazla deneyime sahip olduğu kişiler şövalyelerdi. Şövalyeler zorlu bir eğitimden geçmiş ve iç yaşam enerjilerini canlandırmış savaşçılardı. Fiziksel özellikleri normal bir insanın çok ötesindeydi. Büyücü olmak belirli bir tür yeteneğe ihtiyaç duyuyordu ve on binlerce insan arasında böyle bir kişinin bile olmaması mümkündü. Ancak şövalye olmak farklıydı, çaba göstermeye istekli oldukları sürece herkes şövalye olabilir. Bu şövalyeler sadece fiziksel nitelikleri normal insanlardan birkaç kat daha fazla değildi, aynı zamanda çeşitli silahların kullanımında ve öldürme sanatlarında da oldukça ustaydılar. Hatta bazı şövalyelerin ani bir güç patlamasını açığa çıkarabilecek özel gizli becerileri bile vardı. Ortak dünyanın krallıkları soylularla birlikte genellikle şövalyelerden oluşuyordu. Leylin'in de dahil olduğu Farlier ailesi de Knight ailesiydi. Ailenin ilk kurucusu kralla birlikte savaşlarda savaşmış ve pek çok değerli hizmette bulunmuştu. Böylece Vicomte unvanı ve buna karşılık gelen mülklerle ödüllendirildiler. Bilgileri genel olarak taradıktan sonra Leylin geçmişten bir sahneyi hatırladı. Vicomte topraklarında küçük bir ormandı ve John Farlier, yüzünde sert bir ifadeyle bir savaşçı kıyafeti giyiyordu. Yüzü bebek Leylin'e dönükken şunları söyledi: "Bugün size Farlier ailesinde aktarılan gizli beceriyi öğreteceğim. Çapraz bıçak tekniği ve buna eşlik eden nefes alma teknikleri.
Bunu ailemiz dışındaki hiç kimseye asla öğretemeyeceğinizi unutmamalısınız. O anda Vikonco'nun yüzünde benzeri görülmemiş bir sert ifade vardı. Ne yazık ki, Leylin o noktada hala bir bebekti ve belli ki bu konu üzerinde pek fazla düşünmedi, bu yüzden sonunda unuttu. Vicomte John birkaç kez onu antrenmana zorlamaya çalıştı ancak Leylin acı çekmekten ve yorgunluktan o kadar korktu ki bir süre sonra Vicomte John bile pes etmek zorunda kaldı. Ah! Aşırı şefkatli bir baba, oğlunun başarısızlığına yol açar. Leylin, cesedin önceki sahibinin nasıl bu kadar şımarık bir velete dönüştüğünü ancak şimdi fark etti. Her ne kadar genç Leylin sadece playboy gibi davranmaya bilse ve Necat'in ailenin gizli becerisine yönelik eğitimi hakkındaki her şeyi tamamen unutmuş olsa da, Leylin A.I.Chip'in yardımıyla hepsini geri kazanmayı başardı. Çapraz bıçak temel kılıç stili, yatay kesme, dikey kesme, delici saldırı, eğimli kesme, ayak hareketi, ilerleme, geri çekilme, kaçınma. Ayrıca buna eşlik eden nefes alma tekniği de vardı. Bunların hepsi, Vikonco'nun aktardığı deneyimle birlikte Leylin'in zihninde açıkça ortaya çıktı. Nihayet Vikonco'nun çapraz kılıcını hareket ettirirken ağzından beyaz bir sis çıkarmasıyla ve değirmen taşı kadar büyük bir kayayı tek bir yarıkla ikiye bölmesiyle sona erdi. Bir şövalye en düşük gizemli güç olarak kabul edilir, ancak onlar zaten çok güçlüdür. Şövalyelerin çok üstünde olan bu büyücüler nasıl bir varoluşa sahip? Leylinin gözleri ateşli bir tutkuyla yandı. İç çekmek. İşleri adım adım ilerlemem gerekiyor. Önce bu şövalyenin nefes alma tekniğine konsantre olsam iyi olur. Her neyse, şövalye eğitimi büyücü eğitimi ile çelişmiyor. En azından şimdilik bir ölçüde nefsi müdafaaya sahip olacağım. Ayrıntılı bir analizin ardından Leylin, bu dünyanın sözden nefes alma tekniğinin, önceki dünyasının içsel Qigong'una çok benzediğini ancak çok daha kaba olduğunu keşfetti. İçsel yaşam enerjisini harekete geçirmek dış uyaranlara oldukça bağımlıydı. Söylentilere göre, eğer bir savaşçı şövalye eğitiminden geçmişse ve hala iç yaşam enerjisini harekete geçiremiyorsa, tek seçeneği savaş alanına girip şiddetli ve kanlı savaşlardan geçmektir. İçsel yaşam enerjilerini tetiklemenin ve şövalye olmanın tek yolu bu. A.I.Chip, çapraz bıçak tekniği bilgisini bana aktar. Leylin bir sonraki emrini verdi. Kısa bir süre sonra tekniğe ilişkin büyük miktarda bilgi doğrudan zihnine aktarıldı. Sanki küçüklüğünden beri bu konuda eğitim almış gibi beyninin derinliklerine kazınmıştı. Çapraz bıçak tekniğini ayırın ve çapraz bıçak tekniğinin temelleri dosya adıyla yeni bir dosyaya kaydedin. Yeni dosya kaydedildi. Çapraz bıçak tekniğinin temelleri, A.I.Chip bildirim zihninde yankılanırken Leylin'in dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Yapay zeka çipinin yardımıyla öğrenme hızı inanılmaz derecede hızlıydı, sözde dahinin utançtan intihar etmesine yetecek kadar hızlı. Artık bununla ilgili tüm anılara sahibim, geriye sadece bir çapraz bıçak bulma ve gerçek bir pratik yapma meselesi var. Her şey yolunda giderse, 10 gün içinde bu konuda ustalaşacağıma ve kendimi Vikonco'nun seviyesine getireceğime güveniyorum. Bütün bu kılıç teknikleri yalnızca sanatları öldürüyor. Şövalye eğitiminde en önemli şey, buna eşlik eden nefes alma tekniğidir. Leylin kendi kendine mırıldandı. Yapay zeka çipi. İstatistiklerime göre, nefes alma tekniğini çalışmaya başlamam için en iyi modeli simüle et ve yarat, BIP, görev oluşturuldu. Ev sahibi insan modeli kuruldu. Simülasyona başla, mekanik ses duyulduğunda Leylin'in gözlerinin önünde bir insan figürünün 3 boyutlu modeli belirdi. Şeffaftı ve mavi ışıkta parlıyordu ve tam olarak onunla aynı görünüyordu, batılı özelliklere sahip, kahverengi saçlı, iri gözlü ve gür kaşlı 13 yaşında bir genç. 3 boyutlu figür sürekli olarak frekansı, hızı ve büyüklüğü ayarlayarak nefes alma tekniğini eğitmeye başladı. Yavaş yavaş, 3 boyutlu figürün gövdesinde hareket eden kırmızı bir çizgi görülüyordu. Birkaç dakika sonra simülasyon sona erdi ve A.I.Chip'in mekanik sesi bir kez daha duyuldu. Simülasyon sona erdi. Nefes alma tekniğine eşlik eden çapraz bıçak, bir devir için gereken süre, 30 dakika 10 devrim, sunucunun vücudunu 0,05 güç, 0,06 çeviklik ve 0,03 canlılık artıracaktır. İstatistikler geliştikçe iyileştirmeler giderek azalacaktır.
Uyarı: eğer sunucu bu tekniğin uzun süreli eğitiminden geçerse, bu, sunucunun vücudunda kalan hasara yol açacaktır. Başlamadan önce 2 kez düşünmenizi tavsiye ederiz. Vay canına! Bu gerçekten etkileyici bir şövalye eğitim tekniğidir. Azimle devam ettiğim sürece, gücümü hızla geliştirebileceğim. Ne yazık ki, kalan hasarın etkisini ortadan kaldırmanın bir yolu var mı acaba? Leylin hafif bir gülümsemeyle söyledi. Bu sırada A.I.Chip'in sesi aniden duyuldu. Nefes alma tekniğini optimize etmek ister misiniz? Ehehe, A.I.Chip'in gerçekten böyle yetenekleri var mı? Leylin'in yüzünden neşeli bir ifade yükseldi. Yetiştirme bu A.I.Chip'in analiz yeteneklerinin bu dünyadaki şövalye nefes alma tekniği üzerinde de çalışabileceğini hiç düşünmemiştim. Leylin haykırdı ve şöyle dedi, hemen optimize edin. Optimizasyon başlatılıyor, tahmini süre, 125 dakika. Evet, 125 dakika. Yani 2 saatten fazla, beklemeyi göze alabilirim. Leylin kendini rahat hissetti. Sabırsızlıkla bekledikten sonra nihayet 2 saat geçti. A.I.Chip'in sesi tam zamanında duyuldu. Nefes alma tekniğinin optimizasyonu tamamlandı. Nefes alma tekniği için harcanan süre 5 dakika 23 saniye ve etkilerin tümü %5 arttı. Yaralanmaların yan etkileri ortadan kalktı, çok güzel. Bu sonuç Leylin'i oldukça memnun etti. Eğer etki her seferinde %5'lik bir artış olsaydı, onlarca, hatta yüzlerce kez çok büyük farklara yol açardı. Söylentiye göre çapraz bıçak tekniği ve nefes alma tekniği kurucu tarafından düzinelerce kanlı savaştan sonra elde edilmiş ve sonunda bir şövalyenin cesedinden elde edilmiş. Pek çok şövalye ailesi arasında üst orta sınıf olarak kabul edilir. Yapay zeka çipi tarafından yapılan nefes alma tekniğinin optimizasyonundan sonra, korkarım ki bu daha küçük krallıkların gizli kaydırma teknikleriyle kıyaslanabilir bile. Leylin sessizce düşündü ve hemen sabırsız bir tavırla şunları söyledi, A.I.Chip, optimize edilmiş nefes tekniğini hafıza bölgesine aktar. A.I.Chip çipi, emirlerini gerektiği gibi yerine getirdi ve nefes alma tekniğini tasvir eden çok sayıda görüntüyü Leylin'in aklına geri getirdi. Birkaç dakikalık transferden sonra Leylin yavaşça başını ovuşturdu, biraz başım dönüyor ama bu normal bir olay. Şu anda beyni, nefes alma tekniği ve pratik deneyimlerin birbiriyle eşleşen birçok dizisi hakkında büyük miktarda anılarla doluydu. Ortalama bir insanla karşılaştırıldığında, dolambaçlı yollara gitmek zorunda değildi. Önceki hayatımda bunu hissetmedim ama bu dünyada A.I.Chip'i bana ortalama bir insana kıyasla gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Leylin şöyle mırıldandı, bu A.I.Chip'in simüle etme ve analiz etme yeteneği sayesinde, 10 yıllık sıkı çalışma ve deneyimden geçmesi gereken bir kişinin elde ettiği sonucun aynısını elde edebiliyorum. Sadece A.I.Chip'in yaptığını tam olarak yapmam gerekiyor. Sunulacak ve işleri en doğru şekilde yapabileceğim nefes alma tekniğinin pek çok çelişkisi vardı ve bunların bazılarının anlaşılması için sözlü bir açıklamanın ötesinde bir şey gerekiyordu. Kişinin eğitim deneyiminden geçmesi ve bazı karmaşık yollardan geçmesi gerekiyordu. Ancak o zaman aydınlanmaya ulaşabileceklerdi. Ancak yapay zeka çipinin analiz yetenekleriyle tüm bu olayların önüne geçilebilir. Bir deneyeceğim Leylin düşündü ve vücudu haç şeklinde yere yattı. A.I.Chip tarafından sunulan nefes alma tekniği önerilerine göre, bunu tamamlamak için herhangi bir özel eyleme gerek yoktu, sadece en uygun ve rahat pozisyonu bulmak gerekiyordu. Önce nefesimi 65 saniye tutmalıyım, ardından 3 uzun ve 1 kısa nefes almalıyım. Süresi ve sıklığı. Leylin nefes alma tekniğinin tanımını takip etti ve yavaş yavaş uygulama aşamasına girdi. Baygın görünüyordu, yüzü parlak kırmızıydı ve şakakları sanki bir tür egzersiz yapıyormuş gibi zonkluyordu. Zaman geçtikçe Leylin'in yüzü daha da kızardı ve sonunda soluk siyah renkli bir sıvı terlemeye başladı. Bu işlemi 20 dakikadan fazla sürdürdükten sonra Leylin her iki gözünü açtı ve nefes vermek için ağzını açtı. Vay be! Ünlem. Aynen bu şekilde siyah renkli bir nefes verildi. Vücudunun içinde bazı çatlama sesleri duyulabiliyordu. Leylin ayağa kalktı ve 4 uzvunu hareket ettirdi. Tüm vücudu, sanki az önce güçlü bir egzersiz yapmış gibi sıcaktı. A.I.Chip, vücudumun istatistiklerini göster. Leylin emretti. Leylin Farlier.
Güç 0,4 çeviklik, 0,5 canlılık, 0,4 durum, hafif yaralanma. Leylin kayıtsız kaldı. Görüntüleme yöntemini değiştirin ve verileri tekrar 10 ondalık basamağa taşıyın. Ayrıca Ekim öncesi verilerle karşılaştırma yapın. Leylin'in emirleriyle görüntü titredi ve vücut istatistikleri 10 ondalık nokta daha gösterdi. Son 3 sayı değişmeyi bırakmamıştı. Bip. Karşılaştırmadan sonra, şövalye eğitimine tabi olmak, ev sahibinin gücünü şu oranda artırır: 0,005, çeviklik 0,006 ve canlılık 0,004. A.I. çipi mesajı sadakatle iletti. Menne. Bu ilk uygulama olduğu için rakamlar hala yükseliyor. Leylin analiz etti ve söyledi. Sadece 20 dakikadan biraz fazla bir süredir Xilian uyguluyorum. Ancak verilerdeki artış zaten oldukça dikkat eder. Azimli siyah cübbeli bir adamın istatistiklerine sahip olmam an meselesi yani. O 10 küsur siyah cübbeli adamın hepsi şövalye. Leylin kayıtsızca düşündü. Ne yazık. Hafızama ve A.I. çip analizine göre nefes alma tekniklerinin uygulama sınırları vardır. Farlier ailesinin nefes alma tekniği günde yalnızca bir kez çalışılabilmektedir. Daha fazla çalışmanın sadece ek bir faydası olmayacak, hatta vücuda zarar bile verecektir. A.I. çip, nefes alma tekniğini uygulama sayımı artırmama izin verecek herhangi bir yöntem var mı? Leylin sordu. Ek olarak tıbbi ürünler gereklidir. A.I. çipi geri bildirimde bulundu. Gerekli tüm tıbbi maddeleri listeleyin. Kinolin elementi, marjon 21, magnezyum dioksit. Yapay zeka çipi, tamamı Leylin'in önceki yaşamından olan bir sürü tıbbi maddeyi listeliyordu. Bunlardan herhangi birini başka şifalı maddeler veya şifalı bitkilerle değiştirmek mümkün mü? Bu kesinlikle imkansız bir görev gibi görünüyordu ama Leylin kaşlarını çattı ve yine de sordu. Tıbbi özellikleri analiz etmek için bir numuneye ihtiyaç vardır. Şu an itibariyle veriler yetersiz. A.I. çipi uyardı. Bir yol olduğu sürece sorun yok. Leylin rahat bir nefes aldı. Tekrar kendi bedenine baktı. Nefes alma tekniği eğitiminden sonra büyük miktarlarda yapışkan madde üretildiğinden, vücudu çok yapışkandı ve bu da dokunulduğunda son derece rahatsız ediciydi. Leylin kaşlarını çattı, görünüşe göre önce yıkanmam gerekecek. At arabasından inmeye başladı. Bu saatte gece yarısı olmuştu ve çeşitli genç soyluların hepsi çadırda mışıl mışıl uyuyorlardı. Leylin sessizce arabadan indi ve yakındaki küçük bir nehre doğru koştu. Uyarı. Bir insan yaklaşıyor, yapay zeka çipi harekete geçti. Leylin habersizmiş gibi davrandı ve ilerlemesine devam etti. Ne yapmaya çalışıyorsun? Leylin'in arkasından bir ses çaldı. Çok hızlı. Leylin'in göz bebekleri küçüldü, zaten farkındaydım ama hala arkamdan geldiğini keşfedemedim. Eğer kötü bir niyeti varsa kesinlikle hiçbir şekilde karşı koyamayacağım görünüşte hala korkmuş gibi davranıyordu. Ah, kim? Dese ö. Leylin geriye bakmak için vücudunun etrafında döndü ve günün erken saatlerinde erzak dağıtan siyah cübbeli adamı gördü. Leylin adının Angelo olduğunu hatırladı. Merhaba, merhaba. Sir Angelo. Biraz kirli olduğumu hissettim ve kendimi yıkamak istedim. Leylin'in yüzü sanki korkmuş gibi solgundu ve düzgün konuşacak yeteneği bile yoktu. Kendini yıka. Siyah cübbeli adam kaşlarını çattı ve burnunu kırıştırdı. Gerçekten Leylin'den gelen kokuyu alabiliyordu. Peki. Geceleri burası oldukça tehlikeli, özellikle de sizin gibi genç soylular için. Yıkandıktan sonra hemen geri dönün siyah cübbeli Angelo dedi. Artık Leylin'e aldırış etmeden arkasına döndü ve çadırının bulunduğu at arabasının kalbine doğru yürüdü. Hatırlatmalarınız için teşekkür ederiz. Sir Angelo Leylin, bu adam onu duysa da duymasa da hala selam vererek konuşuyordu. Her zaman dikkatli olmak onun yaşam ilkelerinin bir parçasıydı. Angelo'nun tamamen ayrıldığını gördükten sonra Leylin ileri doğru yürüdü ve küçük nehre doğru yöneldi. Angelo kendi çadırına girdi ve maskesini indirerek yaralı yüzünü ortaya çıkardı. Şövalye nefes alma tekniğini uyguladıktan sonra vücuttan atılan madde mi? Ne nostaljik bir duygu. Bu gençlere bakmak bana geçmişteki deneyimsiz halimi hatırlatıyor ama ne yazık ki ben de soylulardan doğmuş olsaydım, şövalye nefes alma tekniğini uygulamaya ihtiyacım olmazdı.
Hatta bir magus deneyinin parçası olma riskini bile göze almıştım ve bu duruma düştüm, Angelo mırıldandı. Onun gölgesi ve çadır, birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde tek bir bedende üst üste biniyordu. Leylin yol boyunca yabani çiçekleri ve bitkileri gelişigüzel topluyor ve zaman zaman ağzına atıyordu. Sanırım o siyah cübbeli Angelo bir şeyin farkına varmış olmalı. Ama bunun bir önemi yok. Bir asilzadenin nesilden nesile aktarılan şövalye nefes alma tekniğini uygulaması sadece normal bir olaydır. Ayrıca, zaten bir şövalyenin fiziksel niteliklerine sahip, bu yüzden kesinlikle kendi nefes alma tekniğine sahip ve benimkini almasına gerek yok. Üstelik istese bile pek sorun olmaz. Bunu yazıp bir kopyasını ona verebilirim. Güçler arasında bu kadar büyük bir fark olduğu için Leylin'in Farlier ailesinin sırlarını korumaya hiç niyeti yoktu. Ancak görünen o ki Angelo, küçük soylu ailelerin şövalye nefes alma tekniklerinden hoşlanmıyordu bile. Ağzında bir ot sapı çiğnerken acı bir tat vardı. Ancak Leylin bunu umursamadı ve hatta küçüklüğüne dair bazı nostaljik duygular besledi. Analiz tamamlandı. Sunucunun vücuduna yönelik hiçbir faydalı özellik gözlemlenemiyor. Çipi sesi çaldı. Puy. Leylin hemen ağzındaki çim sapını tükürdü ve yerine başka bir bitki koydu. Bitkinin şeklini ve niteliklerini daha erken sökün ve saklayın. Şimdi başka bir analiz turuna geçeceğiz. Leylin zihninde emir verdi. Görev tamamlandı. Nitelikleri analiz etmeye başlıyoruz. Bu deneyden, sahne zihninde canlanırken Leylin, yapay zeka çipinin prosedürlerini çok net bir şekilde görebiliyordu. Bip. Deney tamamlandı. Bu isimsiz bitkinin hafif bir felç etkisi var. Leylin'in anılarına göre buna Trinite Grass deniyor. Çip. Yeniden adlandır Trinite Grass'ı seçin ve veri tabanına kaydedin. Bip. Kaydetme tamamlandı. Bu kırmızı meyve, tadı fena değil. Leylin bir çalı yanının üzerine bir demet meyve topladı. Bu meyveler yalnızca Leylin'in baş parmağı büyüklüğündeydi ve dikenli bir asmanın tepesinde olgunlaşmışlardı. Görünüşleri oldukça güzeldi. Leylin dikenlerden dikkatlice kaçındı ve kırmızı meyvelerden birini kopardı. Ağzına götürdü ve keskin bir ses çıkararak ısırdı. Meyvenin içinden tatlı bir meyve suyu sıkılarak ağzını doldurdu. Tadı elmanınkiyle aynı. Sadece biraz daha tatlı, Leylin değerlendirdi. Yapay zeka çipi. Analiz edin. Leylin, yol boyunca 30'dan fazla bitki ve ot türü hakkında veri kaydetti. Ne yazık ki hiçbiri ona fayda sağlamadı. Küçük nehre vardı. Gecenin sessizliğini, kayalara çarpan suyun kulakları sağır eden sesi bozdu. Yapay zeka çipi. Çevreyi tarayın. Leylin emretti. Siyah cübbeli Angelo onu uyarmamış olsa bile, çipi ile tehlikeden kaçınma konusunda hala kendine güveni vardı. Bip. Çevresi tarandı. 20 illik alanda hiçbir tehlike yok. Yapay zeka çipi mesajı sadakatle bildirdi. Hiçbir tehlikenin olmaması iyi. Çamaşır yıkamanın ortasında kampa koşmak istemiyorum. Bu beni kesinlikle en büyük alay konusu yapacak. Leylin mırıldandı ve dış elbisesini ve iç çamaşırını çıkarıp nehre çıplak girdi. Buz gibi soğuk nehir vücudunu sardı ve onu tazeledi. Bu su gerçekten soğuk. Geçmiş hayatımdaki şof beni özlemeye başlıyorum. Çapraz bıçak ding. İki çelik kılıç çarpıştı ve keskin bir ses çıkardı. Leylin. Hala bana denk değilsin. Pes et. George iki elini de kullanarak kabzayı tuttu ve gülerek şunları söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Leylin bağırdı ve bacaklarını garip bir ayak hareketi yaparak hareket etti ve bir kez daha saldırı başlattı. George elindeki uzun kılıcı savurdu ve bu da rüzgarın uğursuz bir hışırtısına neden oldu. Leylin'in elindeki çapraz bıçak George'un saldırısını savurdu ve engelledi. İyi. Savuşturma duruşun fena değil. George yüksek sesle övdü. Dikkatli olmak. Bir sonraki saldırım sol bacağına olacak. Onu getirmek. Leylin hazırlıklarını yaptı. Beni izle. George iki elli kılıcını elinde salladı ve ona doğru güzel ama ölümcül bir kavis çizerek Leylin'in sağ bacağına doğru gönderdi. Leylin bir adım geri çekildi ve George'un iki elli kılıcını çapraz bıçağıyla havada bloka etti. Kesinlikle sol bacağını söyledin, sözünü tutmadın. Buna taktik denir. Çevikliğinizi test etmektir. Babam bana her zaman şunu öğretti,
Eğer biri entrika çevirmeyi bilmiyorsa, bir gün mutlaka başkaları tarafından ölesiye oyun oynanır. Ben sadece plan yapmak istiyorum. Planların hedefi olmak değil. George güldü ve şöyle dedi, sonra da kocaman kılıcını geri çekti. Daha fazla yok. Daha fazla yok. Her seferinde daha iyiye gidiyorsun. Birkaç gün sonra seni yenemezdim. Şaşkın kafasını kaşıyarak, Leylin. Kılıç tekniğim bir büyük şövalye tarafından aktarılmıştır. Çok çaba harcadım, kan ve ter dökerek çalıştım. O kadar ki öğretmenim kılıç ustalığımın ortalama bir şövalyeden daha iyi olduğunu söyledi. Ama sen, benimle sonuna kadar mücadele edebilen sen, Owen tarafından nasıl yenilebildin? Bu kılıç teknikleri bana ne yazık ki küçükken babam tarafından öğretildi. Onu unutmuştum ve şu anda onu hatırlamak için daha fazla pratik yapmaya çalışıyorum. Elin yumruklarını sıktı ve yüzü kızardı. Gücümü kazandığımda kesinlikle intikam peşinde koşacağım ve Owen'in bacaklarını kıracağım. Bir aksiliğin ardından kararlılıkla dolu, sıcakkanlı bir gence benziyor. Sevgili Leylin, sana inanıyorum. Dileğinizi kesinlikle yerine getireceksiniz. George, Leylin'in omzunu okşadı. Ve yine acıyan bir bakışla, şu anda yeteneğinle intikamını almak zaten yeterli. Tartışmanın ardından George, Leylin'in gücü hakkında kabaca bir anlayışa sahipti. Şu anda bir veya ikisiyle başa çıkabilirim ama Owen'in 5 üyesi var. Leylin bu konuda endişeleniyordu. Aslında Owen ve çetesiyle başa çıkabileceğinden zaten emindi ama bir mazeret olmadan George'u sürekli onunla pratik yapması için nasıl kandırabilirdi? Ah doğru, daha önce büyük şövalyelerden bahsetmiştin, onlar nedir? Leylin hatırladı. George daha önce şikayette bulunmuştu ve gelişi güzel bir şekilde sordu. Büyük şövalyelerden mi bahsediyorsun? Şövalyelerden bir seviye daha yüksektirler. Nereye giderlerse gitsinler büyük bir varlık olarak kabul edilirler. Eğer şanslıysanız bir kral onlara karşı misafirperver bile olabilir. Ve eğer biri sadakat sözü vermeye istekliyse, o zaman kesinlikle bir birlik komutanı olacak. Fiziksel bedenleri aşırılıklara itilmiş ve söylentilere göre, uzun mesafeli arbalet düzeni dışında, ağır bir süvari birliği onlara saldırsa bile, onların ilerlemesini engelleyemeyecekler. Çok güçlü. Leylin mırıldandı. Bir birliğin komutanı Count'la aynı statüye sahiptir ve Vicomte John bile Count gördüğünde onları selamlamak zorunda kalırdı. Ağır bir süvari birliği, ortaçağ silahlarının bu çağında bir birliğin gücünün zirvesidir. Saldırıya geçtiklerinde daha küçük bir şehrin duvarları bile yıkılabilir. Bir büyük şövalyenin onlarla savaşmak için yalnızca fiziksel bedenini kullanabilmesi için ne kadar güçlü olması gerekirdi? Yüzünde özlem dolu bir ifade olan Leylin'e bakan George yüksek sesle güldü ve teselli etti, onları kıskanmanıza gerek yok, bir büyücünün bir şövalyeye kıyasla çok daha gizemli ve daha güçlü bir gücü vardır. Büyücü yardımcısı olduğunuz sürece statünüz büyük şövalyeninkiyle karşılaştırılabilir. Ve eğer gerçek bir büyücü olursanız, tebrikler, bir büyük şövalyeyi öldürmek bir karıncaya basmaktan daha kolaydır. Krallıklardaki çeşitli kralların hepsi, güzel kızlarını yatağınıza yatırırken birinci olmak için çabalayacak ve sonuncu olmaktan korkacaktır. Bir büyücü bu kadar güçlü mü? Leylin şüpheciydi. O halde siyah cübbeler bize neden bu kadar soğuk geliyor? Kimin büyücüye dönüşme ihtimali var? Onlar şövalyelerden başka bir şey değiller bu konuda mı? Pek emin değilim ama bir büyücünün statüsü kesinlikle çok yüksektir. Buydu bana babam söyledi. Borun'un ailemin itibarı üzerine yemin edebilirim. George burnuna dokundu ve oldukça beceriksizce cevap verdi. Peki. Peki. Sana inanmadığımdan değil. Leylin biraz bıkkın hissetti. Kalbinin içinden konuşan A.I.Ç. Önümdeki kişiyi tarayın. Bip. İsim, George Borun'un güç, 1,9, çeviklik, 1,8, canlılık, 1,9, durumu, sağlıklı. George'un istatistikleri sadece standart antrenmanla elde edilemezdi. Ona göre gençliğinden beri Knicks tekniğiyle antrenman yapıyordu ve bu onun şu anki fiziğine ulaşabilmesinin sebebiydi. Şövalye nefes alma tekniğini geliştirmeye başlayan ve böylece fiziğini geliştiren ancak henüz hiç yaşam enerjisini ateşleyemeyen savaşçılar genellikle hazırlık şövalyeleri olarak biliniyordu. George'un fiziği bu hazırlık şövalyeleri arasında bile en yüksek standartta sayılabilir.
Bu aynı zamanda asalet statüsüyle ve vücudunun fiziğini iyileştirmeye yardımcı olmak için büyük miktarda pahalı ilaç kullanabilmesiyle de bağlantılıydı. Pekala, artık yeterince dinlendik, geri dönelim. Çok geç dönüp o siyah cübbelerin bana soğuk soğuk baktığını görmek istemiyorum. George çevresine baktı, parlak ay ışığı etrafı gümüş renkli bir ışık tabakasıyla kaplıyordu, gecenin dinginliği zaman zaman böcek çığlıklarıyla kesiliyordu. Leylin, gündüzleri seyahat ederken dikkat çekmek istemedi, bu yüzden geceleri George'la antrenman yapmak için gizlice dışarı çıktı. Doğal olarak bu durum siyah cübbelilerin gözünden kaçmadı ama birkaç karşılaşmadan sonra Leylin onların tavrının son derece soğuk olduğunu fark etti. Kamptan çok fazla uzaklaşıp sorun yaratmadığı sürece onlarla ilgilenmeyeceklerdi. "Bir tur daha atalım, geri döneceğiz," Leylin dedi. "Bu turdan sonra bu çapraz bıçağı sana geri vereceğim." Ha? George biraz dalgındı, sonra gözleri parladı. "Sonunda onu kullanmayı bitirdin mi?" Gus bunun için beni rahatsız ediyordu. Kılıç tekniklerini öğrenmek için ilk şart çapraz bıçağa sahip olmak. Soylular arasında savaşçı cübbesi giyen, bellerine kılıç bağlı birçok genç vardı. Ancak önceki Leylin bunu yapmadı, nedeni çok ağır olması ve hareketlerini kısıtlamasıydı. Zahmetli bulduğu için önceki Leylin, üzerinde bir hançer bile olmadan seyahat etmişti. Bu, Leylin'in artık tamamen silahsız olduğu, pratik yapabileceği bir çapraz bıçağın bile olmadığı garip bir durumda olmasına neden olmuştu. Leylin, pratik yapmak adına dikkatini uyandığında gördüğü ilk arkadaşı George'a çevirdi. Dostluklarını ifşa etme tehdidini kullanarak George'un kendisine bir silah vermesini ve onunla birlikte antrenman yapmasını sağlamıştı. George'un gözlerinin beyaza döndüğünü ve kötü bir arkadaşla tanışmış gibi bir ifadeye sahip olduğunu düşünen Leylin, kontrolsüzce güldü. "Kılıç oyununu son derece hızlı bir şekilde gelişiyor. Ama gerçekten de çapraz bıçağa ihtiyacın yok mu?" George sordu. "Zaten Gus'u oldukça iyi tanıyorum. Bu yüzden onu sana bir süre daha ödünç versem bile, bu o kadar da önemli değil. İyi niyetiniz için teşekkür ederiz. Ama buna gerçekten ihtiyacım yok." Leylin teklifini reddederken gülümsedi. Bu tartışma döneminden sonra Farrier ailesinin gizli tekniğini çoktan anlamıştı. Dahası, AI çipi sayesinde kılıç oyunu her zaman en üst düzeyde kalacak ve böylece uzun süre çapraz bıçakla çalışmadığı için becerileri paslanmayacak. "Güzel, o zaman aynı kurallarla bir maç daha yapacağız. Ben de yalnızca senin kullandığın kadar güç kullanacağım." George bunu söylerken iki elli büyük kılıcını aldı ve merkeze doğru yürüdü. Kılıcı ay ışığını yansıtırken soğuk bir ışık yayıyordu. Leylin de yanına gelmişti. "Haydi. Bu sefer geri durmayacağım bir deney düşünmüştü ve bunu gerçekleştirmek için davetiye göndermişti. Yapay zeka çipi. Görev oluştur. Onu yenmek için en iyi planı bulmak için rakibin gücünü ve çevresini analiz edin. Görev oluşturma. Analiz başlıyor, simülasyon sonuçları, sunucu yaralanmadı, hedef dövüşme yeteneğini kaybetti. Lütfen görme yardımını açıp açmayacağınızı onaylayın, aç onu." Leylin'in emriyle gözlerinin önünde sanki alanı bir tür sanal dünyaya dönüştürüyormuş gibi sayısız mavi çizgi belirdi. Hedefin tepkilerine göre ilk saldırının sunucunun sağ kolu olma ihtimali %99,98'dir. Bununla mücadele etmenin en etkili yöntemi, yana adım, jump slash, AI çipinin sesini takip eden retinasındaki mavi ışınları, kılıcını kaldırıp Leylin'in sağ koluna doğru saldıran George'un görüntüsünü çoktan oluşturmuştu. Kılıca dikkat et!" George bağırdı ve beklendiği gibi iki elli kılıcını sallayarak saldırıya ilk o başlattı. Hareket neredeyse yansıtılan görüntüyü yansıtıyordu. Leylin'in dudakları kıvrıldı ve saldırıdan kaçtı ve çapraz bıçakla birlikte iki elini de kaldırdı. Yukarıya sıçradı ve onu şiddetle aşağıya savurdu. Zıplayan slash. "Lanet etmek. Bu nasıl oldu?" George garip bir şekilde bağırdı ve çapraz bıçağı yere doğru eğdi. Leylin'in çapraz bıçağı yere çarptı ve çamurun bir kısmını ve küçük taş parçalarını ortaya çıkardı. George yüzünde ciddi bir ifadeyle ayağa kalktı. Sanki Leylin'in saldırısını önceden tahmin ettiğini, sanki hareketlerini okumuş ve avucunun içi gibi biliyormuş gibi hissetti. "Eğer sen saldırmıyorsan, ben de karşı saldırıya geçeceğim," Leylin gülümseyerek söyledi. "Onu getirmek
George gergin bir şekilde Leylin'e baktı. Leylin çapraz kılıcını kavradı, ileri bir adım attı ve ileriye deldi. Her eylem ve hareket, bir ders kitabında görüldüğü gibi, doğru bir şekilde gerçekleştirilmişti. George engelleme hareketi yaptı ama onun yerine vücudu yana doğru hareket etti ve kaçarken delerek Leylin'in saldırısına kendi vuruşuyla karşılık verdi. Tepki vermenin en iyi yolu, 50 derece sola dönüş, yatay eğik çizgi. Çip talimatlarını takip eden Leylin, George'un büyük kılıcından kaçtı ve yatay bir saldırı yaparak neredeyse George'u kesiyordu. Onlar kavga ettikçe George'un yüzü daha çok terlendi. Her hareketi ve hareketi Leylin tarafından mükemmel bir şekilde savuşturuldu ve kaçma menzili giderek azaldı. Daha fazla böyle devam edemem. Her şeyi bu işe yatıracağım. George büyük kılıcını şiddetle salladı ve Leylin'inkiyle çarpıştı. Bang! Bir parça gümüş ışık uçtu ve doğrudan çimlere çarptı. Bu George'un elindeki büyük kılıçtı. Bıçak bir veng veng sesi çıkarırken titremeyi bırakmamıştı. Müsabaka alanında Leylin'in çapraz bıçaklı kılıcı George'un beline yatay olarak dokunmuştu. "Kaybettin. Aslında. Kaybettim." George mırıldandı ve ardından hemen Leylin'e baktı. "Bunu nasıl yaptın?" "Aslında çok basit. Seninle uzun süre antrenman yaptıktan sonra hareketlerinin sırasını zaten hatırladım." Leylin kılıcını çekti ve gülümseyerek eğildi. "Hareketlerimin sırası mı?" George tekrarladı. "Evet, basit bir şekilde ifade etmek gerekirse herkesin grev yapma alışkanlığı vardır. Bunları hatırlayabildiğiniz sürece düşmanın alışkanlıklarına göre tuzak kurmak kolay olacaktır. Ben de aynı numarayı senin üzerinde kullandım, vay be." George uzun bir nefes verdi, "Şimdi anlıyorum." Ve sonra bir anlığına Leylin'e sanki bir canavara bakıyormuş gibi bakıyor, "Kılıç tekniğindeki yeteneğin kesinlikle şimdiye kadar gördüğüm en iyisi. Eğer bir büyücü yardımcısı olarak seçilmediyseniz, kesinlikle krallığın başkentindeki İmparatorluk Şövalye Enstitüsü'ne gitmenizi tavsiye edeceğim." "Anlaşmazlık İmparatorluk Şövalye Enstitüsü ha?" Leylin, İmparatorluk Şövalye Enstitüsü'nün, George'un geldiği Sarat Krallığındaki en iyi şövalye enstitüsü olduğunu biliyordu. Sadece soyluları işe almakla kalmıyorlardı, aynı zamanda giriş koşulları da son derece yüksekti. Sadece dahilerin kabul edileceği söylendi. "Kılıç teknikleri benim sadece hobim ama büyücü olmak hayat boyu hayalim." Bir şövalyenin gücü büyük olabilir ama yine de Leylin'in standartlarına göre anlaşılabilirdi, sınırları aşmıyordu. Ancak söylentilere göre mage, şimşek ve gök gürültüsü de dahil olmak üzere elementleri manipüle edebiliyordu. Ayrıca büyük bir uzun ömürlülüğe de ulaştılar. Bir büyücünün büyüklüğü açıkça bir insanın sınırlarını aşıyordu ve Leylin bunu hayal bile edemiyordu. Üstelik her magus bilgiyle dolu bir alimdir. Maginin laik dünyayla deneyler yapma konusunda katı tutumları vardı. Kendileri için kullanacakları muazzam miktarda güce ulaşmak için doğa yasalarını incelemeye çalıştılar. Bu yaşam tarzı Leylin'in bir bilim adamı olarak önceki hayatıyla daha uyumluydu. Evet. Büyük şövalye bile olsalar yalnızca resmi büyücülerin hizmetkarı olabilirler. Bir büyücünün sahip olduğu güç bizim için hayal edilmesi imkansız bir şeydir. George'un yüzü ciddileşti ve sözcükleri şarkı söyler gibi söyledi. "Neden ne söylersen söyle, sanki bir ozan tarafından söylenmiş gibi bir his var içimde." Leylin gözlerini biraz devirdi. "Haha. Böyle olmamın sebebi babamın beni soyluların eğitimi için saraya göndermesiydi." George önceki durumuna geri döndü. Aniden gözlerini kırpıştırarak muzip bir şekilde şöyle dedi, "Leylin, senin nişanlın yok değil mi? Neden sana kız kardeşin Molly'u tanıştırmıyorum?" O, her yerde tanınan bir güzellik, kaçış ay ışığı altında iki genç eğlenirken otlaklardan ayrıldılar. "İyi geceler George." "İyi geceler." Leylin çapraz bıçağı George'a verip ona veda ettikten sonra arabaya geri döndü. Loş ışıklı arabanın içinde sadece o vardı. Arabanın içinden çok hafif bir koku yayılıyordu. Koku, çürük ve ter karışımıydı. Bu nedenle birçok asil genç, arabada gereğinden fazla kalmayı reddetti. Pit stoplara vardıklarında, oynamaya çıkan küçük vahşi atlar gibi dışarıdaki çim sahalara kaçıyorlardı. Bu dünyadaki ilişkiler kavramı çok açık fikirliydi, özellikle de soylular için. Yapay zeka çipinin güçlü algılama yeteneği sayesinde Leylin,
Etrafta pek çok sevgi dolu çift keşfetmişti ve bu da onu antrenman yapmak için daha da uzak bir yer aramaya yöneltmişti. Vahşi savaş sahnesine bakmak için denetim görme yeteneğini kullanan Leyli'nin kalbi öfkeyle yandı çünkü bu ona şımarık veletin eski anılarını hatırlattı. Kimin aklına gelirdi? Genç bedenine dönüştükten sonra arzularım bile arttı, Leylin acı bir şekilde gülümsedi. Duygularını sakinleştirerek, "Çip, bana vücudumun istatistiklerini göster." Leylin Farlier. Güç, 1,5, çeviklik, 1,6, canlılık, 1,4, durum, sağlıklı, şövalye nefes alma tekniğini ilk kez uygulamaya başlamasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmişti. Şu anda Leylin'in vücut durumu sadece aynı yaştaki akranlarına yetişmekle kalmamış, aynı zamanda bazılarını da geçmişti. George'a karşı gerçek gücünü gizlemişti ve bu da George'un gücünü yanlış ölçmesine neden olmuştu. Fena değil. Bugünün ekimine devam etmeliyim. Leylin iyi bir duruşa yerleşti ve uygulama aşamasına girdi. Bu onun her günkü ödeviydi. Chip'in talimatına göre, gece antrenmanından sonra en iyi etkiyi elde etmek için nefes tekniğini yeniden geliştirmesi gerekiyor. 20 dakika geçtikten sonra Leylin tamamen terden sırılsıklam olmuştu, ancak dışarı akan siyah yabancı maddelerin miktarı açıkça öncekinden daha azdı. Vay be! Leylin gözlerini açtı ve vücuduna baktı. Biraz bakımlıkla şunları söyledi, nefes alma tekniğinin etkisi azalıyor, bu da mantıklı. Chip'in tahminine göre Farlier ailesinin nefes alma tekniği, optimizasyondan sonra bile vücudumun istatistiklerini 2'ye çıkardığımda etkisini tamamen kaybedecek. Burası hazırlık şövalyelerinin diyarı. Bundan sonra, yaşam enerjisini harekete geçirmek için ölüme yakın deneyimlerden gelen dış uyarıların yanı sıra kendi gücümü de kullanmalıyım. Ancak o zaman tekrar gelişebileceğim. Buraya kadar düşünenlerin cebinden sarı renkli bir meyve çıkardı. Yüzeyinde bazı siyah noktalar vardı ve bu onu oldukça korkunç gösteriyordu. Leylin onu doğrudan ağzına koydu ve ardından bir bitkinin kökünü alıp onları birlikte çiğnedi. Bip! Sunucunun vücudu yavaş yavaş yorgunluktan kurtuluyor. Şövalye nefes alma tekniğinin bir turuna daha devam etmek mümkün. Chip'in sesi çaldı. Bu harika. Bu bitkisel karışımlar, Leylin tarafından geçtiğimiz ay boyunca yapay zeka çipi kullanılarak yapılan sayısız deney sonucunda yaratılmıştı. Bu onun yorgunluğunu azaltabilir ve günlük nefes alma tekniğini uygulama sayısını arttırabilirdi. Birkaç vücut güçlendirici ilacın daha eklenmesiyle Leylin'in fiziksel bedeninin kalitesi son derece hızlı bir şekilde arttı. Tekrar. Leylin nefes alma tekniği için bir kez daha duruma girdi. Geçtiğimiz ay boyunca, seyahat eden grup zaten birçok küçük krallığı geçmişti. Sonunda tamamen vahşi doğaya girmişlerdi. Vahşi doğada çok az insan vardı. Vahşi canavarların ve atlı haydutların taze izlerini taşıyan ıssız bir kum parçasından başka bir şey değildi bu. Seyahat eden grup bölgeye ilk girdiğinden beri birçok kez tehlikeyle karşılaşmışlardı. Kimse ölmemiş olmasına rağmen Leylin'in kriz duygusu yavaş yavaş güçlenmeye başlamıştı. Güce olan susuzluğunu gidermek için sabırsızlanıyordu. Şafak ışıkları parlak bir şekilde parladığında, seyahat eden grup bir kez daha yolculuğuna devam etti. Leylin kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş bir köşede tek başına oturuyordu. Etrafındaki gençlerin hepsi ondan iğrenerek uzak durmuş, bu da ona oldukça fazla alan bırakmıştı. Bessita'nın hangi yöntemi kullandığını bilmiyorum. Vagondaki insanlar hala beni izole ediyor. Eğer sıradan bir genç olsaydı, bu onları büyük olasılıkla yıllar önce çılgına çevirirdi. Onun yerine benimle tanışmaları çok kötü. Leylin memnuniyetle sırtını gerdi. Dün gece geç saatlere kadar antrenman yapmıştı ve bu onu aşırı derecede bitkin düşürmüştü. Bu boşluk onun bir süre dinlenmesine yetiyordu. Ancak bu dünya kesinlikle çok büyük, seyahat eden grup yarım yıldır seyahat ediyor, ancak henüz hedeflerine ulaşmadılar. Henüz okyanusu da görmedik, Leylin'in düşündüğü gibi yarı kapalı gözlerle uykuya daldı. Ding. Bu sırada seyahat grubu çoktan durmuştu. Siyah cübbeli adam elindeki zili salladı, "Bayanlar ve baylar. Öğle yemeği yemek için arabadan inme zamanı geldiğine mi?" O zaman Leylin gözlerini açtı. Bu tür bir yaşam tarzı gerçekten sıkıcı. Leylin,
Faytona inip yemeğinden payını aldıktan sonra kamp alanının yanındaki çimenlik alana doğru yürürken bir parça beyaz ekmek çiğnedi. Daha önce topladığı yedek bitkileri zaten tüketmişti, bu yüzden stokları yeniden doldurmaya hazırlanıyordu. Yürürken etraftaki bitkileri gelişigüzel gözlemledi. Bu bir yeşim kökü meyvesi, veri tabanında zaten onun dosyaları var. Benim için faydası yok mu ne? Samun otu, yalnızca vahşi doğada bulunabilen bir bitki türüdür. Hasat edilebilir. Leylin kirli, kahverengi renkli bir çim sapını kopardı. Çimlerin kenarlarında son derece keskin dikenler vardı. Leylin bıçağı dikkatlice ikiye böldü ve çimlerden sürekli olarak akan yeşim renkli sıvıya parmaklarıyla dokundu. Parmaklarını ağzına götürdüğünde yüzünde bir hayal kırıklığı ifadesi belirdi. Buldum, çiçeksiz yılan meyvesi. Leylin samun çimini yere attı. Rastgele bir şekilde oraya doğru yürürken, gözünün ucuyla dün yediği sarı renkli meyvenin bir çalılığın üzerinde büyüdüğünü fark etti. Yüzü mutluluğu ifade ediyordu. He, bu gördüğüm ne? Leylin. Köyün küçük bir soylusundan beklendiği gibi mi demeliyim? Gerçekten yol kenarında yabani meyveler mi yiyorsunuz? Gerçekten soyluların itibarını zedeledin. Leylin çiçeksiz yılan meyvesini toplayıp cebine koyduktan hemen sonra sinir bozucu bir ses duyuldu. Bu Oğur'un mi? Leylin başını kaldırdı ve bu cesedin önceki ev sahibini öldüren katili gördü. Oğur'un ateşli kızıl renkli saçları vardı ve vücudunun her yerinde yırtık kaslar vardı. Kolları Leylin'in kalçaları kadar kalındı. Şu anda Leylin alaycı bir şekilde gülümserken kollarını göğsünün önünde çaprazlamıştı. Yanında birkaç asil genç vardı ve hepsi ona şaka yapmak için koordine olmuştu. Çip, istatistiklerini tarayın. Tarama tamamlandı. Gücümüz 1,7, çeviklik 1,2, canlılık 1,5, durum sağlıklı. Çip geri bildirimde bulundu. Gözünün önündeki verilere bakıldığında Oğur'un gücü fena değildi. Gücü neredeyse iki yetişkin erkeğin gücü kadardı. Önceki Leylin'i ölümcül şekilde yaralayabilmesi şaşırtıcı değildi. Asil bir çocuk olarak, acılara dayanabildikleri ve nefes alma tekniğiyle birlikte günlük eğitimlerinde ısrar edebildikleri sürece, bu tür sonuçlara ulaşmak garip değildir. Oğur'un yanındaki soylular o kadar güçlü değillerdi, çoğu birin altındaydı. Leylin, istatistikleri 0,5 civarında olan ve önceki Leylin'in parasını almaya çalışan soluk yüzlü bir genç bile görmüştü. İstatistikleri zihinsel olarak hesaplayan Oğur'un gücü onunkinden pek farklı değildi. Ancak Çip'in yardımına sahip olduğu için kılıç tekniği ve hareketleri kesinlikle Leylin'inkine rakip olamazdı. Geri kalan gençler ise sadece sayılarını artırmak için oradaydılar. Onun istatistikleriyle onlarınki arasındaki fark çok büyüktü. Bir yetişkinin bir çocuğa zorbalık yapması gibi onlarla baş etmek son derece kolay olurdu. Bir problem mi var? Leylin sesinin sakin olmasını istedi. Leylin'in tepkisi açıkça Oğur'un beklentilerini aşmıştı. Aslında hiçbir öfkesi ya da korkusu yoktu ve bu onu suskun bırakıyordu. Daha önce Bessita ile ilgili bir mesele olsaydı, daha önce özür dilememiş miydim? Bessita da beni affetti, diye ekledi Leylin. Aynı zamanda kalbi hızla çarpmaya başladı, bu Bessita'nın gönderdiği bir sonda olabilir. Bir ay boyunca dayandıktan sonra nihayet daha fazla dayanamayacak mıydı? Bu doğru. Bessita yüzünden. O seni affetti ama ben affetmedim. Oğur'un yüksek sesle konuştu, elleri yumruk haline gelmişti. Peki. O zaman ne istiyorsun? Leylin sanki çaresizmiş gibi ellerini iki yana açtı. Ancak gözlerinin derinliklerinde alaycı bir parıltı vardı. Oğur'un, Leylin'in bu kadar itaatkar olacağını hayal etmemişti ve uzun süre mücadele etmeden önce şöyle konuştu. Gelecekte Bessita'yı bir daha asla rahatsız etmeyeceğine dair yemin etmelisin. Peki. Leylin hemen kabul etti ve hatta sağ elini göğsüne tutturulmuş armanın üzerine koydu. Armanın üzerinde bir çapraz bıçak ve üzerinde Farlier ailesinin amblemi olan bir tarla kuşunun resmi vardı. Farlier ailesinin bir üyesi olarak şerefim üzerine yemin ederim ki Bessita'yı bir daha asla kendi isteğimle rahatsız etmeyeceğim. Yemin etmek için bir ailenin itibarını kullanmak, bir soylunun verebileceği en ciddi yemindi. Sözlerinden dönenler tüm soyluların küçümsemesiyle karşılaşacaktı. Bu yüzden, Bay Oğur'un, şimdi gidebilir miyim?
Leylin mükemmel bir asil görgü kuralıyla hafifçe eğildi. Devam etmek. Leylin'in herhangi bir direnç göstermeyeceği Oğri'nin aklına gelmemişti ve bu noktada gözlerinde açgözlü bir parıltı vardı. Asillerin davranışlarına göre yine de telafi etmek zorundasınız. Sahip olduğunuz tüm sihirli kristalleri verin sihirli kristaller. Çevredeki izleyiciler şaşkınlıkla nefeslerini tuttu. Sihirli kristaller mi? Leylin tekrarladı. Hafızasına göre, sihirli kristaller magiler arasında bir tür para birimiydi. Bunlar, akademiye girmek için hiçbir yeterliliği olmayan rahip yardımcılarının ihtiyaç duyduğu öğelerdi. Leylin akademiye girmek için gereken miktarı tam olarak bilmiyordu çünkü üzerinde tek bir sihirli kristal bile yoktu. Vicomte John sihirli kristalleri elde etmek için çeşitli yöntemler denemişti. Ancak bir tane bile almayı başaramadı. Buradan büyülü kristallerin ne kadar değerli olduğu anlaşılıyordu. Gaspleylin anlamsız kavgalardan kaçınıyordu. Ona göre başkalarına karşı kazanmanın eğlencesi, yetişim yoluyla gücünü arttırmanın eğlencesiyle kıyaslanamazdı. Üstelik Oğrin ile onun arasında hiçbir nefret yok. Muhtemelen kendisine yeniden doğuş şansı veren orijinal Leylin'i ağır şekilde yaraladığı için ona teşekkür etmesi bile gerekiyordu. Leylin pratik bir insandı. Ona göre yüz hiçbir zaman mantıktan daha önemli olmamıştı. Ailesinin şerefini küfür için kullanmak bile onun için en ufak bir kayıp değildi. Ancak Oğri'nin bundan sonraki talebi eşin sonucunu etkiledi. Sen bunu yapamazsın. O siyah cübbeli lordlar seni bırakmayacak. Leylin çılgın bir ifadeyle elindeki çuvalı sıkıca kavradı. Haha, neden o siyah cübbeler işlerimize giriyor? Unutma, daha önce benim tarafından yarı ölü bir şekilde dövüldün ve kimse buna aldırış etmemişti. Oğrin yumruğunu sıktı ve kemiklerinden net çatlama sesleri duyulabiliyordu. Kemiklerinizi birer birer kırmamı istemiyorsanız, sihirli kristalleri itaatkar bir şekilde verin. Oğrin yaklaştıkça geniş gövdesiyle elini gölgesinde bıraktı. Leylin çevresini gözlemledi, bu konum zaten kamptan oldukça uzaktaydı. Etrafında sadece Oğrin'in getirdiği birkaç uşak vardı. Hepsi onlara sanki bir gösteri izliyormuş gibi bakıyordu. Aramaya zahmet etme, kimse seni kurtarmaya gelmeyecek, Oğrin sırıttı. Gerçekten mi? O zaman en iyisi bu. Leylin aniden güldü. Silüeti parladı. Leylin yeniden ortaya çıktığında çoktan Oğrin'in arkasındaydı. Mükemmel, o günkü olayın intikamını alabilirim. Şiddetli bir tekme atıldı. Şiddetli rüzgar taşıyarak Oğrin'in bel bölgesine çarptı. Oğrin, Leylin'in bacağından gelen ve vücudunu havaya fırlatan yoğun bir kuvvet hissetti. Bang! Oğrin yere düştü. Belinden gelen şiddetli ağrı gözlerinin hafifçe kızarmasına neden oldu. Cesaret ettin. Cesaret ettin. Gerçekten beni incitmeye cüret ettin, sen öldün. Seni asacağım. Oğrin vahşice ayağa kalktı, gözlerinden kana susamış ve vahşi ışınları fışkırıyordu. İyi bir anayasaya sahip olmanın avantajı bu mu? Gücünün %50'sini kullandığı tekmenin Oğrin'e pek bir şey vermediğini gören Leylin'in göz bebekleri küçüldü. Ha! Oğrin yumruğunu vahşi bir kara ayı gibi salladı. Leylin, Oğrin'in yumruğundan kaçarak yana doğru parladı. Oğrin'in yumruğu arkadaki küçük ağaca indiğinde aslında derin bir göçük bıraktı. 1,7'lik bir güç gerçekten de önemsiz bir konu değil. Ne kadar ağır bir yumruk. Benim bünyemle bile birkaç yumruktan fazlasına dayanamıyorum. Leylin hızlıca düşündü. Yapay zeka çipi. Onu yenmek için en iyi yöntemi simüle edin. Bip. Görev belirlendi. Destek modu başlatılıyor. AI çipinden bir ses geldi. Güçlü hesaplama yeteneği anında en iyi çözümü ortaya çıkardı. Ördek. Görev belirlendi. Destek modu başlatılıyor. AI çipi harekete geçti. Leylin hemen çömelip Oğrin'in kükreyen saldırısından kaçtı. Düşmanın savunmasında bir kusur ortaya çıktı. En etkili saldırı yeri, koltuk altı, AI çipin sesi duyuldu. Leylin'in figürü sürekli parladı, Oğrin'in saldırılarından kaçarken aynı zamanda yaklaşıyordu. Biliyor musunuz? Gücün güçlü olmasına rağmen yeterince çevik değilsin. Bu vücut şeklinizin dezavantajıdır. Leylin saldırırken hala konuşabildiğinden, hala kendini tuttuğunu gösteriyordu. Bu hala önceki Leylin mi? O,
Neden bu kadar güçlü hale geldi? Çevredeki gençlerin hepsi şaşkınlıkla ağızlarını açtılar. Herkesin inanmayan ifadeleri karşısında Leylin yumruk attı. Tüm gücüyle Ori'nin koltuk altına çarptı. Saldırıya maruz kalan Orin acı dolu bir ifadeyle yere düştü ve uzun süre ayağa kalkamadı. Leylin'in tam gücü en az 1,5'ti ve Ori'ninkinden pek de farklı değildi. Üstelik vurduğu yer aynı zamanda zayıf noktaydı. Orin yere düştü. Gözleri kan çanağına dönmüştü ve homurdandı, "Kesinlikle öldün. Ailem seni bırakmaz." Ah! Gerçekten mi? Leylin, Ori'nin tehdidine kayıtsız kaldı ve hatta Ori'nin karnının alt kısmına tekme attı. Orin pişmiş karides gibi kıvrıldı. Leylin çömeldi, gülümsemelerle dolu bir yüzle Orin'e baktı, "Zaten beni bırakmayacağına göre, ilk hamleyi yapıp seni öldürsem daha iyi olur mu dersin?" O anda Leylin'in Orin'e gülümsemesi şeytanın gülümsemesine benziyordu. Şaka yapmıyor, gerçekten harekete geçmeye cesaret ediyor. Orin, Leylin'in gözlerindeki öldürme niyetini gördü. Aniden sanki bir kaplanın kendisine baktığını hissetti. Kafasındaki öfke tamamen yok oldu ve yerini korkuya bıraktı. "Bay Leylin. Tanrım Leylin. Bunu yapamazsın. Arkamda Dolan ailesi var. Eğer beni öldürürsen başını belaya sokarsın. O halde hatalarını kabul ediyor musun?" Leylin alaycı bir soru sordu. "Hatalarımı kabul ediyorum. Özür dilerim, özür dilerim." Orin, ölüm tehdidi altında hızla yenik düştü. "Çok güzel, özrünü kabul ediyorum. Ayrıca soyluluk kanununa göre tazminat talep etme hakkım da var." Leylin'in gülümseyerek söylemesi Orin'de kötü bir his uyandırdı. "Telafi olarak, yanınızdaki tüm sihirli kristalleri verin." Leylin gülümseyerek bu gasp sözlerini söyledi. "Ah! Hayır. Bunu yapamazsın. Bu sihirli kristalleri elde etmek için ailem adına kaç kişinin feda edildiğini biliyor musun?" Orin itiraz etmekte zorlandı. "Bazen bu dünyada basit, çoktan seçmeli bir sorudur. Şimdi senin sıran. Sevgili Orin, yaşam kristalleri mi yoksa sihirli kristaller mi? Birini seç." Leylin, Orin'in yalvarmasına herhangi bir tepki vermiş gibi görünmüyordu. Bunun yerine Orin'in yüzüne bastı ve uyguladığı kuvvetin miktarını yavaş yavaş artırdı. Orin'in yüzüne basan botlar kafasını daha da yere doğru göndererek boğulma hissi veriyordu. Birkaç dakika sonra Leylin baskının bir kısmını serbest bıraktı. "Yani? Bunu iyice düşündün mü Puah?" Orin temiz havayı büyük ağız dolusu içine çekti. Yüzü artık çamur ve ayak izleriyle kaplıydı ve bu onu çok komik gösteriyordu. Ancak çevredeki gençlerin hiçbiri gülümsemeye cesaret edemedi. Gençlerden biri burayı terk etmek isteyerek yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Leylin bir çakıl taşı aldı, rüzgar tahmini tamamlandı. Çekim yörüngesi ayarlandı, vızıldamak. Çakıl kaçan gencin bacağına çarparak onu yere serdi. Şunu gördün mü? Takviye beklemekle uğraşma, dahası, sabrımı zorlamaya çalışma." Leylin çevredeki gençlere baktı. Leylin'in bakışlarını üzerlerinden geçenlerin hepsi başlarını eğdi, vücutları titriyordu. "Tamam aşkım. Sana sihirli kristalleri verebilirim. Ama onları arabada bıraktım. Onları almak için beni takip edin." Orin teslim olduğunu söyledi. "Sihirli kristaller çok önemli. Onları yanında getirmiyorsun ama arabada mı bırakıyorsun? Bana aptalmışım gibi mi davranıyorsun?" Bu tür çocukça yalanlar doğal olarak Leylin'in gözünden kaçmadı. "Sanki yeterince eğlenmemişsin." Leylin'in gözlerinde bir şiddet ışını parladı. Orin'in kolunu yakaladı ve aniden çekti. Çatırtı, kulak delici kırılma sesleri ve ardından Orin'in sefil çığlığı duyulabiliyordu. "Eğer hala gerçeği söylemeyi reddedersen diğer kolunu da kırarım." "Hayır, hayır, hayır. Bunu yapamazsınız. Siyah cübbeli lord sizi bırakmaz." Orin onun koluna tutunarak yerde yuvarlandı. "Haha, neden o siyah cübbeler işlerimize giriyor? Daha önce senin tarafından yarı ölü bir şekilde dövüldüğümü ve kimsenin buna aldırış etmediğini unuttun mu?" Leylin soğuk bir şekilde gülümsedi ve Orin'in sözlerini ona geri gönderdi. "Gerçekten ölümü arzuluyormuşsun gibi görünüyor." Leylin tam da yukarı çıkıp harekete geçmek üzereydi. Beklemek. Beklemek. "İyi. Sana sihirli kristalleri vereceğim ama artık benden intikam almayacağına yemin etmelisin." Orin, Leylin'in kendisine yaklaştığını görünce solgun bir yüzle bağırdı. "Tamam aşkım.
Farlier ailemin onuru üzerine yemin ederim ki Leylin yanıtladı. Oğrenin yüzü yeşile döndü. Yerde yarı oturmaya çabalayarak koynundan altın renkli bir kese çıkardı ve Leylin'e fırlattı. Bütün sihirli kristallerim burada. Leylin onu aldı ve bir baktı. Bu, altın ve gümüş ipliklerden yapılmış, avuç içi büyüklüğünde bir keseydi. Ortasında birçok bitkiyle çevrili bir kartel ve kalkan resmi vardı. Bir aile sembolü olduğu ortaya çıktı. Leylin keseyi açtı ve düzinelerce siyah renkli kristalin sessizce orada yattığını gördü. Bip, bilinmeyen bir enerji kaynağı keşfetti, yapay zeka çipi uyardı. Bu yüzden, kullanılabilir mi? Leylin'in yüzünde heyecanlı bir ifade vardı. Veri tabanında arama yapılıyor, bilgi yetersiz. Kullanım yöntemi bulunamadı, uyarı. Bilinmeyen radyasyona sahip bir enerji kaynağı. Öneri, ev sahibinin vücudu savunmayı güçlendirecek, yani böyle mi? Leylin içinden düşündü. Sonra Oğren'e döndü ve sordu, hangi akademiye gidiyorsun? Islak. Sulak alan bahçeleri. Oğren'in yüzünde çirkin bir ifade vardı. Sulak alan bahçeleri. Daha önce giriş ücretinin 10 sihirli kristal olduğunu duymuştum, değil mi? Doğru. Nereden duydun? Oğren biraz şaşırmıştı. Leylin hafifçe gülümsedi, biraz gizemli görünüyordu. Daha önce sulak alan bahçeleri diye bir şey duymamıştı ve okul ücretlerinin çoğu temelde yuvarlak rakamlar olduğundan sadece Oğren'e blöf yapıyordu. Zaten yanlış tahmin etmişse bu pek de önemli değildi. Tamam aşkım. Onu sana geri vereceğim. Leylin keseden 3 sihirli kristal çıkardı ve sihirli kristallerin bulunduğu keseyi Oğren'e geri fırlattı. Bu 3 sihirli kristal benim telafim olacak. Artık sihirli kristalin tamamını alabilecek olsa da Leylin, siyah beyazlı cübbelilerin bu konudaki tutumundan hala emin değil. Ayrıca kendilerini onların sonuçlarını test etmek için kullanmak istemiyor. Böylece Oğren'e giriş ücreti için yeterli miktarda sihirli kristal bıraktı. Böylece her ne kadar tartışsalar da Leylin'in bir mazereti olmuş oldu. Bu, teşekkür ederim. Oğren'in yüz ifadesi çok daha iyi bir hal aldı. Eğer tüm bu sihirli kristalleri kaybederse ve akademiye giremezse ailesiyle nasıl yüzleşeceğini gerçekten bilmiyordu. Emin olabilirsiniz. Sihirli kristallerini almayacağım. Leylin başını kaldırdı ve elleri sıkıcı yumruk haline getirilmiş çevredeki soylulara baktı. Bunu gören Leylin başını sallamaktan kendini alamadı. Teşekkür ederim, Lord Leylin. Leylin'in güvencesini duyan diğer gençlerin hepsi rahatladılar ve hemen eğildiler. Ancak başka tazminat talep etmek istiyorum. Leylin kaçmaya çalışan ama yere düşen gence baktı. Belindeki çapraz bıçak oldukça hoş görünüyor. Leylin biraz korkmuş görünen gence baktı. Leylin daha sonra gencin belindeki çapraz bıçağı işaret etti. Bu ipucunu duyan genç aceleyle şöyle cevap verdi, Tanrım, onu alabilirsin. Haha. O zaman geri durmayacağım. Leylin çapraz bıçağı gençlerden aldı. Ağırlığını ölçtükten sonra tatmin olmuş bir şekilde başını salladı. Bir soylu kılıcı olarak bu çapraz kılıcın kalitesi mükemmeldi. Kılıcın kabzası elden kaymasını önlemek için güzel çiçek desenleriyle süslenmişti. Kını köpek balığı derisinden yapılmıştı ve ona lüks bir his veriyordu. İttifak yani zamanı ayırt etme yöntemi geçmişe çok benziyor. Leylin elindeki kristal cep saatiyle uğraşırken kendi kendine düşünüyordu. Kristal cep saatinin yüzeyi ince bir işçiliğe sahipti ve içinde 24 küçük çerçeve vardı. Her kare bir saati temsil ediyordu. Oğren'in uşaklarından zorla silah almakla kalmadı, aynı zamanda binlerce altın değerinde savaş ganimetini de aldı. Bu cep saatine küçük bir yağcı katkıda bulundu. Ailelerinden intikam almaya gelince, Oğren'in ait olduğu Dorlan ailesi, Viconjo'nun topraklarına birkaç krallık uzaklıktaki Bourbon krallığındandı. Üstelik iki krallık arasındaki ilişkiler zaten düşmanlık halindeydi. Büyücü olmanın en az birkaç yıl sürdüğünü ve ileri geri mektup göndermenin bile en az birkaç yıl süreceğini söylememize bile gerek yok. Leylin, Oğren'in ailesiyle kendisi arasındaki meseleleri aklının bir köşesine atmadan önce biraz düşündü. Bu sefer gerçekten kar ettim. Dahası, sihirli kristaller magiler arasında para birimidir, bu yüzden rahip yardımcıları için çok faydalıdırlar. Leylin sihirli bir kristal çıkardı ve onu avucunun içinde çevirdi. Sabit, soğuk bir his yaydı.
Yapay zeka çipinin hesaplamalarına göre, bu sihirli kristalin hafif bir radyasyonu olsa da, vücuda olan etkisi olumlu görünüyordu. Vücudun canlılığını artırabilir. Ancak, Owen'i mağlup ettiğim haberi yayıldığından beri herkesin bana karşı tutumu değişti. Bunun güçlüye saygı duyulan bir dünya olduğunu mu söylemeliyim? Önceki olaydan bu yana 2 gün geçmişti ve Owen ile yapılan savaşın sonuçları soylu gençler arasında yayılmıştı. Özellikle Owen'in gülümserken kolunu kırdığı sahne orada bulunan gençlerin kabusu haline gelmişti. Owen döndüğünde hemen arabasına saklandı ve yaralarıyla ilgilendi. O soylu gençler ise Leyla'nı gördükleri anda titrediler ve hızlı kaçtılar. "Merhaba. Leylin, birlikte oynamak ister misin?" Aynı arabadan soylu bir kız gelip sordu. Asalet kıyafetleri giyiyordu, uzun bacaklarında Leyla'nın önceki hayatındaki çoraplara benzer bir şeyler giyiyordu ve çekici bir çekicilik veriyordu. Bu dünyanın geleneği güçlüye saygı göstermekti. Leylin artık vagondaki atmosferin çok daha iyi olduğunu hissetti ve diğerleri de ona karşı çıkmaya çalışmadı. Üstelik birkaç soylu kız da ona davetiye göndermişti. Bu kız da onunla aynı vagondaydı, adı Lilith. "Teşekkürler. Ama arkadaşlarım gelecek." Leylin özür dilercesine konuştu. "Ah, sözünü kesmiş olmalıyım. Seni daha sonra davet edeceğim. Jasmine ve birkaç kişi daha seninle ilgileniyor." Uzun bacaklı kız şefkatle gülümsedi, eteğini kaldırdı ve bir asilzade selamı vererek cezbedici bir davette bulundu. Günümüzde kızlar gerçekten erken olgunlaşıyor. Leylin kalbinde acı bir şekilde gülümsedi. "Haha, az önce ne gördüm? Genç efendimiz Leylin kaç kez kızlar tarafından davet edildi." Abartılı bir ses geldi. "Seninle nasıl kıyaslanabilirim?" Saten altın yeleli aslan, büyük ismin tüm arabadaki kadın çevreleri arasında yayıldı. Leylin gözlerini devirdi. "Herkesten soyutlanmamak için benden uzak durmak istemedin mi? Artık bundan korkmuyor musun?" Leylin yaklaşan George'a baktı. "Artık kampın en sıcak konusu sensin. Birçok kız sana ilgi duyuyor. Lilith'in önceki hali de fena değildi. Size garanti ederim ki, eğer yüreğinizi koyarsanız, onu 3 gün içinde alt edebileceksiniz." George güldü. "Ayrıca başarılı intikamınız için sizi tebrik etmeliyim." Elini sallayarak bir cam şişe havada bir yay çizdi ve Leylin tarafından yakalandı. Meşe tıpayı açınca, bir miktar alkolle karışan meyve aroması dışarı yayıldı ve Leylin'in bilinçaltında derin bir nefes almasına neden oldu. "Elma şarabı. Bu birkaç aydır bundan pek içmedim doğru. Üstelik federasyonumuzun bir uzmanlık alanı. Şu ana kadar onu gizli tutmak benim için kolay olmadı." George elindeki şarap şişesini açtı. "Leylin'imize. Şerefe. Şerefe." Leylin gülümsedi. Şarap şişeleri birbirine çarptı ve net bir ses çıkardı. "Ayrıca teşekkür ederim." Leylin içtenlikle söyledi. George bir hazırlık şövalyesinin gücüne sahipti ve bu soylu genç grubu arasındaki liderlik statüsüyle, eğer daha önce ufak bir adım atmış olsaydı, Owen'i kolayca halledebilirdi. Ancak Leylin'in duygularını önemsiyordu ve yalnızca Leylin'in gizlice gücünü artırmasına yardımcı oldu. Üstelik Owen, Leylin'i hiç düşünmeden kışkırtsın diye ilişkilerini gizlemişti. Sonunda Leylin'in intikamını almasına yardım etti. Bu onun bir soylu olarak gururunu çok iyi koruyordu. Leylin bundan onun titizliğini ve başkalarının duygularına önem verme yeteneğini görebiliyordu. Bu artık insanların kalbini kazanmak değil, onları harekete geçirmek için samimiyeti kullanmakla ilgili. Furze İttifakı'nın lideri Saten Altın Yeli Aslan ailesine gerçekten yakıştığını söylemeliyim. Leylin içinden düşündü. "Teşekküre gerek yok. Hepimiz Furze İttifakı'nın üyeleriyiz. O Kuzeyliler tarafından zorbalığa uğramanıza nasıl göz yumabilirdim?" George güldü ve elma şarabının tamamını bir dikişte mideye indirdi. "Acımak. Artık vahşi doğanın daha da derinlerine indiğimize göre, uzun zamandır hiçbir büyük şehrin önünden geçmiyoruz. Malzemeleri bulmak bile zor." George elma şarabının tadını hatırlamış ve biraz pişmanlık duymuş gibiydi. Barbekü ziyafeti düzenleyeceğiz, Furze İttifakımız için olacak. Katılmak ister misin?" George bir davette bulundu. "Elbette. Bu benim için bir zevk olurdu." Leylin gülümsedi ve cevap verdi. Furze İttifakı'ndan bir soylu kimliğiyle ancak bu çevreye katılabildi. Kişinin gücünün hala zayıf olduğu zamanlarda,
Çemberlere katılmak aynı zamanda kişinin güvenliğini korumanın bir yöntemiydi. Gecenin karanlığıydı. Gökyüzü parıldayan yıldızlarla doluydu ve yerin üzerine gümüş bir örtü çekiyordu. Kampın içinde genç erkek ve kızlardan oluşan gruplar hep birlikte oturuyor, kamp ateşinin etrafında gülüyor ve ortalıkta dolaşıyordu. Çok canlıydı. Birkaç ay birlikte yaşadıktan sonra birbirlerine daha da yakınlaşmışlardı. "Gel Lelin, ikinizi birbirinizle tanıştıracağım. Bu Yarfuan, Vicomte Normier'in soyundan tanıştığıma memnun oldum. Ourin'i çöpe attığın hakkında çok şey duydum." Yarfuan gülümseyerek elini uzattı. "Tanıştığıma memnun oldum." Yarfuan'ın elini sıkarken Lelin'in yüzünde samimi bir gülümseme oluştu. "Bunlar kız kardeşler Gwen ve Gullit, onlar senin hayranların." George, Lelin'i kamp ateşinin etrafında bir daire içine alarak onu tanıştırdı. "Tanıştığıma memnun oldum." Bay Ley'in kız kardeşler tamamen aynı görünüyordu. Her birinin bir çift ışıltılı deniz mavisi gözleri, aynı sesleri ve yüzlerinde bir miktar kırmızı allık vardı. "Tanıştığımıza memnun oldum güzel hanımlar. Sizinle tanışmak bir onur." Ley'in elini göğsüne koydu ve bir soylu selamı verdi. İki kızın koşarken kızardığını gören George bayılacakmış gibi görünüyordu. "Violet, sen kutsanmışsın. İkisi seninle ilgileniyor gibi görünüyor." "İkizler." İkizler bunu söylerken George'un elleri gönül yarasıyla dans ediyordu. "Tamam aşkım." Malzemelerin azalmaya başladığı bir dönemde, bu ziyafeti organize etmek için sadece sevgili aramak değil, başka bir amacınız olması gerektiğine inanıyorum. Leylin dedi. Kişisel ihtiyaçlarına gelince, onları hala dizginleyebiliyordu. Her ne kadar onları dışarı çıkarmayı umursamasa da bu aynı zamanda konuma da bağlıydı. "Bu noktayı görebilmen çok iyi George," dedi. Yüzündeki gülümseme kayboldu ve yerini bir liderin varlığı aldı. Alanın ortasına doğru yürüdü ve elindeki gümüş kaşığı vurdu. "Bayanlar ve baylar, sizi bir süreliğine rahatsız ettiğim için özür dilerim ama lütfen bakışlarınızı buraya çevirin." George'un prestiji bu grup insan arasında hala oldukça yüksekti. Çevredeki kalabalığın hepsi yaptıklarını durdurdu ve bakışlarını merkeze çevirdi. "İlk önce, aramıza katılan yeni bir yoldaşa hoş geldiniz demek istiyorum." Olelin George yüksek sesle duyurdu ve alkışladı. Pa pa pa. Çevreden yoğun, dalga benzeri bir alkış sesi duyulabiliyordu. Leylin ayağa kalkıp çevreye selam verdi. "Tamam aşkım." George alkışları durdurarak elini salladı ve devam etti. "Bu küçük ittifakı, Forze ittifakımızdaki her bir yardımcının akademiye güvenli bir şekilde ulaşmasını ve saygı duyulan bir Lord Magus olmasını garanti etmek için kurdum. Ve şimdi yoldaşlar, sorun baş gösterdi ve birlikte çalışmamızın zamanı geldi." George'un ifadesi biraz ciddileşti ve ses tonu bile ciddiydi. Onun ulaştığı çevredeki atmosferde biraz sessizleşti. Sadece George'un sesi havada yankılanıyordu. "Neredeyse vahşi doğanın dışına çıktık ve büyük ölüm ovalarına girmek üzereyiz. Bu yolculuğumuzun son aşaması ve aynı zamanda en tehlikeli kısmı büyük ölüm ovaları mı?" Leylin şaşırdı ve hemen orijinal anılarını araştırdı. Çip'teki anılara göre Leylin'in bulunduğu şu anki kıta çok genişti, birçok krallıkla doluydu ve birleşik bir adı yoktu. Başlangıçta Leylin'in katıldığı Forze ittifakı kıtanın güneydoğu köşesine aitti. İlk öğrenci gruplarından biri gibi görünüyorlardı. Seyahat eden grup birçok düklük ve krallıktan geçerek kuzeye yönelmişti ve artık kıtanın kuzey yakasına ulaşmıştı. Vahşi doğayı geçtikten sonra, dar düzlüklerden oluşan uzun bir alan vardı. Ovanın karşısında okyanus olduğu söyleniyordu. Ve bu düzlük her türlü tehlikeyle doluydu ve insanlar için her zaman yasak bir bölgeydi. Ovaların her türden canavarla dolu olduğu söyleniyordu, en gaddar haydutlar bile ovalara girmeye cesaret edemiyordu. Ovanın her yeri paralı askerlerin, maceracıların ve gezginlerin cesetleriyle doluydu. Şu anda büyücü yardımcılarıyla dolu gezici grup, büyük ölüm ovalarından kıyı şeridine geçmek üzereydi. Siyah cübbeli ve beyaz cübbeli lordların korumasıyla, kesinlikle oradan geçebileceğiz. Kalabalık kargaşaya sürüklenirken şişman bir çocuk şunları söyledi. "Doğru. Lord Magi ve şövalyelerin korumasıyla buradan geçme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ama o lordlar bunu başaramayınca ölümle karşılaşacağız. Ben de olabilirim, sen de olabilirsin, böyle bir sonuç yaşamak ister misin?" George sordu.
Kesinlikle hayır. Şişman çocuk yüzü kızarırken bağırdı ve yerine oturdu. Doğru. Amacımız okyanusun karşısındaki Magus Akademisi'ne ulaşmak ve saygı duyulan magi olmaktır. Ancak acımasız gösterim şimdi başlayacak. Babamın edindiği bilgiye göre büyük ölüm ovalarında seyahat eden her büyücü grubunda büyük miktarda ölüm olacak. George devam etti ve zulmün küçük bir kısmını açığa çıkardı. Ne yapılmalı? Pek çok genç erkek ve kadın paniğe kapıldı ve bir planı olmasını umarak George'a külrengi yüzlerle baktılar. Ovalara girmek elbette bu ittifakı kurmamızın sebebi de bu amaçlaydı, George yüksek sesle belirtti. Bu konuyu diğer seyahat eden gruplarla zaten tartıştık. Forze ittifakımızın birbirine yakın birkaç vagonu işgal edebilmesi için onlarla yer değiştireceğiz. Siyah cübbelilerden de izin aldık. Ayrıca biz asil erkekler, arabaları korumak için sırayla muhafaza olacağız. Tabii ki, bu sadece siyah cübbeli şövalyelere yardım ettiğimizi belirtmekle birlikte. Güzel hanımlara gelince, lojistik ve temizlik görevleri size kalacak, silahlara gelince, sizin de endişelenmenize gerek yok. Hazırlıklarımızı çoktan yaptık ve hatta bir arbalet bile aldık. George planlarını açıkladı. İttifakın gençleri kendi aralarında konuşmaya başladılar ve biraz tartıştıktan sonra çoğu bu plandan yanaydı. Tamam, aynı fikirdeyiz. Muhafızların kaptanının pozisyonuna gelince, George'un bu pozisyonu alması kaçınılmazdı. Demir sıcakken saldıran George bazı görevleri dağıtmaya başladı. Ziyafet daha sonra da devam etti ancak kalabalığın coşkusunun büyük kısmının çoktan kaybolduğu açıkça görülüyordu. Başlangıçta sana bir çapraz bıçak vermeyi planlamıştım ama artık buna gerek yok gibi görünüyor. George, Leylin'e doğru yürürken kupasını kaldırdı ve beline bağlı kılıcın kabzasını işaret etti. Ne zaman bir Magus birliği büyük ovalara girse çok sayıda ölümün olduğu doğru mu? Leylin sordu. Elbette en iyi senaryo, yalnızca bir veya iki kişinin ölmesidir, ancak en az 10 kişinin öldüğü zamanlar da oldu. George omuzlarını silkti. Yoksa kıyı şeridine ulaştığımızda dağılacak bir ittifak kurmak için neden bu kadar para ve enerji harcayayım ki? Nereye tohum ekerseniz ekin, bir çeşit kar elde edeceksiniz. Leylin güldü. Ne olursa olsun, herkes bir araya toplandığı sürece hayatta kalma şansları artacaktı. Ve hayatta kalan rahip yardımcılarından herhangi biri kesinlikle George ve ailesine karşı biraz iyi niyet besleyecektir. Bu yardımcılardan biri büyücü olduğu sürece getirisi harika olurdu. Ama hayatta kalan olmasa bile bu onun için büyük bir kayıp değildi, değil mi? Kılıç ustalığının yanı sıra zekan da beni gerçekten etkiledi. George'un gözleri parladı. Yaptıklarımın hepsi babamın bana yapmamı söylediği şeylerdi. Peki o zaman bana yardım etmeye hazır mısın? George elini uzattı. Nasıl istersen. Leylin güldü ve elini George'unkine bağladı. Leylin'in George'un isteğine verdiği yanıt dürtüsel değildi. Aslında bu kararı dikkatli bir şekilde tartıştıktan sonra vermişti. Ovalardaki gizli tehlikelere gelince, bu konuda pek bilgisi yoktu. Dolayısıyla işbirliği yaparak el ele vermek doğru bir teklif olacaktır. Soğuk rüzgar grubun üzerine indi ve bıçak gibi yüzlerine çarptı. Leylin her nefes alışında çimenlerin hoş kokusunu alabiliyordu. Büyük ölüm ovalarına girdiğimizden bu yana 15 gün geçti bile Leylin, vagonlara baktığında bazı hasar izlerini görebiliyordu ve bu da kendisine oldukça karamsar hissetmesine neden oluyordu. Arabaların üzerindeki işaretler sanki tek bir pençe tarafından yaratılmış gibi birbirine bağlanan 3 farklı çizgiden oluşuyordu. Büyük ölüm ovaları normal insanların ve hatta hazırlık şövalyelerinin bile sorun yaşayabileceği tehlikelere sahiptir. Ovalara girdikten sonra siyah ve beyaz cübbeli lordlar devriye sayısını artırmış ve rahip yardımcılarının bir araya gelmesine rağmen hala bazı kayıplar olmuştu. Arabaların üzerindeki izlere bir sürü sıradan ulu kurt neden olmuştu. Geldikleri anda arabalar kuşatılmıştı. Her ne kadar herhangi bir ölüm olmasa da, sıradan ulu kurt sürüsü neredeyse arabaları itip arabaya zarar vererek elinde onlar hakkında derin bir izlenim bırakmıştı. O andan itibaren öğrenciler dışarıda kamp yapmaya cesaret edemediler ve hepsi vagonlarda uyumaya çalıştı. Ancak buna rağmen hala bazı kayıplar vardı. Leylin'in yüzü karardı.
Her ne kadar siyah cübbeli şövalyeler onları koruyor olsa da bazı gençlerin hala bedensel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmaları gerekiyordu. Ne yazık ki, tehlikelerle dolu büyük ölüm ovalarında bu tehlike anlamına geliyordu. Bir genç, arabadan indiği anda zehirli bir böcek tarafından ısırılıp ölmüştü. A.I.Çip'in hesaplamalarına göre böceğin zehri 13 saniye içinde beyni aşındırıyor. Tıbbi yardım için yeterli zaman yoktu ve birkaç beyaz cübbeli büyücü bile yalnızca gencin ölmesini izleyebildi. O olaydan sonra öğrenciler ancak çok gerekli olduğunda vagondan iniyordu. Ancak vagonun küçük olması ve içinde sıkışan insan sayısının fazla olması nedeniyle içerideki koku kesinlikle rahatsız ediciydi. Siyah cübbeli şövalyelerin araba sürmesine yardım etmenin bedeli olarak Leylin'e biraz temiz hava alma şansı verildi. Her ne kadar arabanın dışında olmak daha tehlikeli görünse de, siyah cübbeli şövalyenin hemen yanında olması aslında çok daha güvenliydi. Araba sürme becerisine gelince, A.I.Çip'i her şeyi kaydederken Leylin'in siyah cübbeli şövalyeyi kısa bir süre dinlemesi gerekiyordu. Karanlık oluyor. Herkes dinlenmek için arabaların içinde toplansın ön taraftan bir ses duyuldu ve tüm vagonların durmasına neden oldu. Geceleri yolculuk yapmak sadece tehlikeli değildi, aynı zamanda atların dinlenmeye zamanları olmadığı anlamına da geliyordu, bu da onların ölümlerine ve daha da fazla soruna yol açabiliyordu. Arabayı kullanma becerileriniz oldukça iyi. Siyah cübbeli şövalye Leylin'e baktı ve yavaşça konuştu. Övgün için teşekkürler. Leylin başını salladı. Arabanın içine döndüğünde kapıyı açtığı anda burnuna keskin bir koku çarptı. Leylin'in kaşları çatıldı ama öğrencilerin yüzlerindeki şaşkın ifadeyi görünce sadece gizlice iç çekebildi. İlk kayıptan bu yana gençlerin hiçbirinde mutlu bir görüntü yoktu, aksine hüzünlü bir atmosfer vardı. Leylin'in vagonun içinde kalmayı hiç sevmemesinin bir başka nedeni de buydu. Leylin, geri döndüm küçük çilli bir genç onu selamlarken zorla gülümsedi. Evet. Leylin kemirmek için bir parça gözleme almadan önce oturdu ve etrafına baktı. Kuru gözleme parçası ağzının içinde çiğnenmişti, sanki kum çiğniyormuş gibi hissediyordu. Tadına rağmen Leylin ekmeği büyük zorluklarla yutmayı başardı ama bunu yaparken boğazında ani bir ağrı hissetti ve bu onu aceleyle matarasını çıkarıp bol miktarda su içmesine neden oldu. Nihayet ekmeğin tamamını bitirdikten sonra rahat bir nefes aldı. Büyük ölüm ovalarına girdikten sonra malzeme bulmak zorlaştı. Öğrencilerin bir miktar altınları olmasına rağmen etrafta tüccar yoktu. Yani bu durumda altın paralar taşlardan pek de iyi değildi. Leylin, durum nasıl? Bu lanet ovalardan çıkmamıza kaç gün kaldı? Leylin yemeğini bitirdikten sonra çilli genç ona bir soru sordu. Onun sözleri açıkça herkesin cevabını bilmek istediği şeylerdi ve Leylin'e bakmak için dönerken herkesin dikkatini çekti. Arabayı sürerken siyah cübbeli şövalye ile konuştum. Zaten mesafenin yarısını kat ettik, yani eğer buradan sonra her şey yolunda giderse, yarım ay sonra kıyı şeridine ulaşacağız. Ah! Aman tanrım, daha yarım ay mı var? Ne korkunç günler bunlar, burada bir güne daha bile dayanamıyorum çilli genç şikayet ederken saçını çekmeye başladı. Hey, neşelen, kassa. Bu 15 günü ayırabilirseniz kıyılara ulaşacaksınız. Lezzetli meyveler, yumuşacık ekmekler, konforlu bir yatak ve sıcacık bir banyo. Hepsi sizi bekliyor. Bir genç kassayı neşelendirmeye çalışırken bile bu sözler kendisini kassadan daha fazla neşelendirmeye çalışıyor gibiydi. Dong, dong. Arabanın kapıları açılıp George'u ortaya çıkarırken ritmik bir ses duyulabiliyordu. Zırhı ve uzun kılıcını taşıyan George, yakışıklı bir şövalyeye benziyordu. Merhaba beyefendi. Hanımlar. Mola zamanı geldi. Biraz gevşemeye ihtiyacınız varsa dışarı çıkın. Değilseniz lütfen içeride kalın, sonuçta dışarısı oldukça tehlikeli. Birkaç kırmızı yüzlü kız birbirlerinin gözlerinin içine bakıp arabadan dışarı çıkmadan önce araba huzursuzlanmaya başladı. Leylin çapraz bıçağını tutmadan önce omuzlarını silkti, hadi gidelim. Muhafızların bir üyesi olarak bu kadınları koruması gerekiyordu. Yapabileceği tek şey tetikte olmak ve herhangi bir sorun çıkarsa siyah cübbeli şövalyeye yardıma gelmesini çağırmaktı. Ben, bu sefer aşağı inmeyeceğim kassa titrerken yandan konuştu. İyi o zaman. Leylin diğerlerini arabadan onu takip etmelerini işaret etti.
Çimlerin üzerine yumuşak bir şekilde inen Leylin, dışarıda rahatça esnemekten kendini alamadı. Güzel bir manzara gözünün görebileceğinin çok ötesine uzanıyordu. Buradaki tehlike olmasaydı Leylin bu manzaraya bayılırdı. Ne kadar güzel. George batan güneşi izlerken konuştu. Gerçekten ne kadar güzel ama aynı zamanda tehlikeli, Leylin mırıldandı. Arkadaşım, her yerde tehlike var. Hastalık, kıtlık, savaş, dünya bunun gibi tehlikelerle dolu. Bizim için bu bölge hayatlarımız için bir tehdit ama beyaz cübbeli büyücü için burası evimizdeki bahçeden başka bir şey değil. George kılıcını sıktı. Gücün olduğu sürece hem özgürlüğe hem de güvenliğe kavuşabileceğini mi söylemeye çalışıyorsun? Kesinlikle. Kassa'ya bakın, o çoktan cesaretini kaybetmiştir. Güce giden bu yolda tehlikeyle yüzleşecek ruhtan yoksundur. Magus Akademisi'ne güvenli bir şekilde ulaşsa bile Magus olması pek mümkün değil. Sonuçta büyü öğrenmek bu düzlükten 100 kat daha zor olan hain bir yoldur. George ovanın çok uzaklarına bir taş fırlattı. Artık güzel hazinelerimizi korumanın zamanı geldi. George'un uzaklaştığını gören Leylin'in yüzünde bir gülümseme vardı. Cesaret mi? Ama gerçeğin peşinde koşanlar için basiretli olmak da bir zorunluluktur. Yapay zeka çipi. Taramayı başlatın, Leylin düşündü. Emrin ardından Leylin'in kafasında yakındaki bölgenin çevresini gösteren 3 boyutlu bir manzara görselleşmeye başladı. Açık mavi coğrafi görüntünün içinde beyaz yıldızlardan oluşan bir küme var. Bu yıldızlar öğrencileri simgeliyordu, hiçbiri incinmiş gibi görünmüyordu. Siyah cübbeli şövalye ise yanıp sönen kırmızı bir ışıktı. AI çipin analizinden sonra onu ev sahibine tehdit edebilecek bir varlık olarak tanımıştı. Son birkaç vagonun içinde beyaz cübbeli büyücü vardı. Leylin, enerjisinin tespit edilmesi ve kendisine sorun yaratması ihtimaline karşı AI çipini kullanarak onu taramaya cesaret edemedi. Çok geçmeden Leylin'in zihninde yakındaki tüm tehlike kaynakları belirdi. Zehirli bir böcek olsa bile AI çipin taramasından kaçamayacaklar. Şu an itibariyle bu bölge güvenlidir. Bu Leylin'in verebileceği bir garantiydi. Muhafızların bir üyesi olmasına rağmen asla kendisine zarar verecek bir şey yapmazdı. Yapay zeka çipi sayesinde 20'lilik bir alanda olup biten her şeyi kesin olarak kavrayabiliyordu ve bu onların güvenliğinin en büyük garantisi olacaktı. Ulu kurt paketi mükemmel. Çiçeksiz yılan meyvelerinin tümünü yine tükettim ve bu şansı biraz daha toplamak için kullanabilirim. Ama ovalarda bu tür bitkilerin olup olmadığından bile emin değilim. Leylin yavaş yavaş partiden uzaklaşırken kendi kendine düşündü. Yapay zeka çipi. Vücudumun istatistiklerini kontrol et. Bip. Leylin Favlier. Güç 1,6, çeviklik 1,7, canlılık 1,5, durum sağlıklı. AI çip bilgiyi geri iletti. Fazla bir gelişme yok. Sadece 0,1 civarında. Leylin kaşlarını çattı. Herkes arabada dinlenmeye başladığından beri nefes alma tekniklerini geliştirmek için artık uygun bir yer bulamıyorum. Üstelik ilaçların etkisi de azalıyor. Hesaplamalara göre optimize edilmiş çapraz bıçak nefes alma tekniği, sınıra ulaşmadan önce temel fiziksel istatistiklerimi 1,9'a çıkarmamı sağlamalı. Bundan sonra ancak iç yaşam enerjimi harekete geçirip şövalye olduktan sonra gelişebilirim. Leylin, Forze ittifakındaki kızı uzaktan izlerken, aynı zamanda yararlı bitki ve malzemeleri de gözetliyordu. Uzun bir süre sonra nihayet hayal kırıklığıyla baktı. Korktuğum gibi oldu. Koşullar çok farklı ve çiçeksiz yılan meyveleri bu çimenlik düzlüklerde hayatta kalamıyor. Uygun bir alternatif şifalı bitki bile bulamıyorum. Hey! Leylin! Arabaya binme zamanı geldi. George'un yüksek sesli bağırışı uzaktan geldi. Anladım. Uzaklarda tek başına dolaşmak sadece dikkat çekici değil, aynı zamanda çok tehlikeliydi. Hal böyle olunca Leylin ancak planından vazgeçip at arabasına dönebildi. Uyarı! Uyarı! Tehlikeli yaratıklar yaklaşıyor. Tam o anda AI çipin mekanik sesi duyuldu ve Leylin'in gözlerinin önünde kırmızı uyarı kelimeleri belirerek anında dikkatini çekti. Hızlı! Şimdi haritayı göster. Leylin'in yüz ifadesi değişmedi ama hareketini hızlandırarak vücudunun sınırlarına ulaştı ve sağ eliyle çapraz kılıcını sıkıca kavradı. Gözlerinin önüne yansıtılan sanal haritada, araba grubuna yaklaşan büyük bir kırmızı nokta grubu vardı.
Noktalar yavaş yavaş onları çevreliyor ve çevreliyordu. Bip, veri bankalarına göre bu tehlikeli yaşam formlarının ulu kurtlara %97,8 benzerliği var. Ulu kurtlar. Daha önce toplanan verileri hatırlayan Leyla'nın gözleri kısıldı. Direwolf, büyük ölüm ovalarında yaşayan bir tür kurt. Vahşi ve zalimdirler, çoğunlukla sürüler halinde avlanırlar. Güçlerinin 2-3, çevikliklerinin 3-4, canlılıklarının ise 3-4 civarında olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir güce sahipler ki, onlar kesinlikle benim sıradan bir şövalye olarak başa çıkabileceğim yaratıklar değiller. Leyla'nın adımları bir kez daha hızlandı ve George'a doğru koşup alçak bir ses tonuyla şunları söyledi: "Misafirimiz var." Sorun kapıda. George çevredeki kalabalığa baktı ve öğrencilerin çoğunun hala kendi işleriyle ilgilendiğini gördü. Eylemlerini gizlemek için hemen su şişesini aldı. "Durum nedir?" "Bir ulu kurt sürüsü. İzlerini fark ettim." Leyla'nın hızlı ve acilen dedi. "Anladım." George birkaç yudum su içtikten sonra birkaç basit el işareti verdi. Takımlarından eskort olarak seçilen gençler bir an şaşırdılar ama yine de önceden belirlenmiş el işaretlerini hatırlıyorlardı. Anında hepsi harekete geçti, genç kızları öne doğru ittiler ve kulaklarına fısıldadılar. Tüm süreç hızlı ve sessizce gerçekleştirildi. Diğer büyücü çıraklarından bazıları da bir şeylerin ters gittiğini fark edip geri çekilmelerini takip etseler de çoğu hala habersizdi. Bazen tehlike ortaya çıktığında yapmanız gereken tek şey, arkadaşlarınızdan daha hızlı koşmanızı sağlamaktı. "Hadi gidelim." İttifak üyelerinin çoğunun başarılı bir şekilde geri çekildiğini gören George ve Leylin hızla aynı şeyi yaptı. "Leylin, beklenmedik bir şekilde izcilikte bile iyisin." George alçak sesle Leylin'e söyledi. Sonuçta epey zaman geçirmişlerdi ve birbirlerini tanıyorlardı ve Leylin'in ona böyle bir konuda yalan söylemeyeceğini biliyordu. Her ne kadar Furze ittifakı üyeleri sessiz olsalar ve geri kalanları korkutmamak için düzenli bir şekilde geri çekilseler de, diğer rahip yardımcılarından bazıları çok anlayışlıydı ve hızla geri çekilmeye katıldılar. Bang bang. Yüksek, delici bir gong sesi duyuldu. Lord büyücü tehlikeyi hissetti. Tüm rahip yardımcıları at arabalarına geri çekilmeli. Siyah cübbeli adamlardan birinin sesi tüm rahip yardımcılarının kulaklarında gürleyerek çınladı. Çimenlerin üzerinde dinlenen rahip yardımcılarının hepsi şaşkına döndü ve sessizliğe gömüldüler. Sonra hepsi harekete geçti ve çılgınlar gibi at arabalarına doğru koşmaya başladı. "Artık saklanmaya gerek yok. Hadi koşalım." George kılıcını çekerken bağırdı. Şu ana kadar Furze ittifakının tüm üyeleri alarma geçirilmişti, çoktan uzaklaşmışlardı ve aralarında en hızlı olanlar at arabalarına ulaşmıştı bile. O anda, acımasız kana susamışlıkla dolu uzun bir uluma duyuldu. Her tarafta kurt ulumaları duyuluyordu, gizli saldırılarını keşfettiği için ileri atılacaktı. Kara gölgeli kurtlar ardı ardına sıra sıra kaçan rahip yardımcılarının peşine düşüyordu, yaklaşık 2-3 metre uzunluğundaydılar ve hızları o kadar yüksekti ki, parıldayan siyah bir görüntü onları takip ediyordu. Bir ulu kurt sürüsü. Arkadaki yardımcılardan biri çaresizlik içinde bağırdı. Tam bağırdığı sırada siyah bir gölge onun üzerine atladı ve büyük darbe bu genç kızın yere düşmesine neden oldu. Bir sonraki anda, keskin dişlerle dolu acımasız kocaman çene acımasızca ısırıldı ve yüzünde umutsuz bir ifadeyle ölürken boğazını parçaladı. Kaçan rahip yardımcılarından bazıları çığlıklara kapıldı ve dehşet verici manzaraya tanık olup adımlarını hızlandırırken korkuyla haykırmadan önce başlarını çevirdiler. Yüzü gözyaşlarıyla dolu başka bir genç kız koşuyor ve bağırıyordu, "Anne! Mumya! Annemi istiyorum." Bu zavallı gençler, şimdiden kendilerini kaybetmeye mi başladılar? Leylin artık at arabalarına ulaşmıştı ve tüm sahneyi önünde görebiliyordu. Suos tam bu noktada, at arabalarından 7 karanlık gölge fırladı, her biri, ulu kurt sürüsüne doğru hücum ederken havayı kesen, insan büyüklüğünde devasa bir kılıç kullanıyordu. Bunlar siyah cübbeli şövalyeler. Saldırıyorlar. Leylin kendi kendine düşündü. Bu ulu kurtların istatistikleri her birinin ortalama 3 civarındadır ve şövalyelerinkine çok benzer. Ancak insan zekasının yanı sıra silah kullanma yeteneğine de sahiptir. Dahası, şövalyeler,
potansiyellerini büyük ölçüde artırabilecek ve gerektiğinde daha büyük bir güçle ortaya çıkmalarına olanak tanıyacak gizli becerilere sahip olmalıdır. Eğer 1'e karşı 1, hatta 1'e karşı 3 olsa bile, bu ulu kurtlar kesinlikle şövalyelere rakip olamayacak. Ancak mevcut rakamlarla, Leyl'in, onları çevreleyen birkaç yüz kırmızı noktaya bakarken yüzünde endişeli bir ifade vardı. Daha önce sadece 100'e yakın ulu kurtla bile at arabalarına ulaşmayı ve hatta bazı arabalara zarar vermeyi başardılar. Bu birkaç yüz ulu kurtla, belki de bugün sonunda o gizemli büyücülerin yeteneklerini sergilediğini göreceğiz. Siyah cübbeli şövalyelerden biri devasa kılıcını salladı ve bir ulu kurdu ikiye bölerken havaya parlak gümüş bir ışık saçtı. Heh. Şövalye dudaklarındaki kanı yaladı, son derece vahşi görünüyordu. Haydi, benim küçük kıymetlim. Teşekkür ederim efendim. Kurtarılan küçük kız yanaklarında hala gözyaşları varken ona defalarca teşekkür etmeye devam etti. Bu, daha önce annesine seslenen kızdı. Sen salak mısın? Hemen geri çekilin. Ulu kurtlara doğru hücum ederken şövalyenin başı dönmedi bile. Küçük kız ancak o zaman durumun gerçekliğini yeniden fark etmiş gibi göründü ve at arabasına doğru koştu. Acele etmek. At arabalarını savunma düzeni olarak kullanmak üzere bir daire şeklinde düzenleyin, kızlar geride kalırken oğlanlar kılıçlarınızı alıp savunma çevresi oluştursunlar. Kamp alanında kalan siyah cübbeli şövalye bağırdı. Peki. George, ittifak üyelerini yönlendirmek için arabalardan birine atlayarak yanıt veren ilk kişi oldu. Hayatlarımız için savaşmanın zamanı geldi. Leyl'in çapraz bıçağı elleriyle kavradı ve kendi kendine mırıldandı. Önündeki sahneye baktığında, zamanında yaptığı uyarı sayesinde Furze ittifakı üyelerinin en az kayıp yaşadığını fark etti, koşarken takılıp hafif yaralanan birkaç kişinin yanı sıra herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanma yaşanmadı. Buna karşılık, diğer rahip yardımcılarının çoğu öldürülmüş ya da yaralanmıştı, örneğin, Oğri'nin küçük grubunda 2 gencin kaybolduğunu, geri kalan birkaç gencin ise bir tür yaralanmaya maruz kaldığını keşfetmişti. Görünüşe göre canlarını kurtaracak kadar şanslıydılar. Peki. Kurtarılabilecek herkesi kurtardık. Savunma düzenine döndüğünde Angelo'nun vücudu kanla kaplıydı ve hemen 2 eliyle çapraz kılıcı tutan ve savaşa hazır bir duruşta olan Leyl'ini gördü. Korkmuyor musun diye sordu siyah cübbeli şövalye. Bu sefer korkmanın bir faydası olmayacak değil mi? Leyl'in yanıtladı. Elleri kılıcının etrafında sıkılaştı, sonuçta geçmiş yaşamında bile bu kadar kanlı bir sahne pek sık görülen bir durum değildi. Bu ulu kurtlar kurnaz ve zekidir, onlara kolay bir hedef olmadığımızı ve bizi öldürmek için birçok kayıp vereceklerini bildirdiğimiz sürece kesinlikle kaçacaklar. Angelo pasif bir şekilde söyledi. Şövalyenin onu rahatlatmaya çalışıp çalışmadığını bilmese de Leyl'in bariz bir şekilde rahat bir nefes aldı. Au. Daha önce düşen birkaç rahip şimdiye kadar ölmüştü ve havadaki kan kokusuyla ulu kurtlar çılgına döndü ve vahşice at arabalarına doğru saldırdı. İşte geliyorlar. Herkes dikkatli olsun. Sizi korumak için elimizden geleni yapacağız, ancak sayımız sınırlı ve kesinlikle bazılarını özleyeceğiz. O noktada hayatınız için savaşmak zorunda kalacaksınız. Diğer şövalyelerle birlikte ön saflarda duran Angelo'nun devasa kılıcını sallarken yüksek sesi çınladı. Öldürmek. Şövalyeler yüksek sesle bağırdı ve Leyl'in onların büyük kılıçlarının çevresinde hafif bir ışığın parladığını görebiliyordu. Devasa kılıç ikiye ayrılırken, önden hücum eden ulu kurdun göğsünde bir delik açıldı ve bu delik, kanın havaya fışkırmasıyla geriye doğru yuvarlanmasına neden oldu. Bir süre boyunca bir düzine kadar siyah figür, ulu kurtların önünü kesen, sarsılmaz bir kare gibi durdu. Biz de savaşmalıyız. Şövalyelere yardım etmeli ve yüklerini azaltmalıyız. George Leyl'ine doğru yürüdü ve şunları söyledi. Evet, eğer bu uzun süre devam ederse şövalyeler savaşamayacak kadar bitkin düşecek ve hepimizin başı belaya girecek. Leyl'in onaylayarak başını salladı. George'un liderliği altında, tüm adamlar kılıçlarını aldılar ve şövalyelerin arkasından takip ederek vahşi ulu kurt sürüsüne yandan saldırdılar. Au. Ulu kurdun ulumaları aralıksız sürüyordu ve Leyl'in şu anda 2 metre uzunluğunda devasa bir ulu kurtla karşı karşıyaydı. Ulu kurt yalamaya devam ederken Leyl'in ondan gelen kokuyu alabiliyordu. Yapay zeka çipi.
Savaş alanını tarayın ve en etkili öldürme yöntemini belirleyin. Görev oluşturuldu. Simülasyona başlayın. Destek moduna başlayın. Laylee'nin gözlerinin önünde bir ışık parladı ve önünde panoramik, 3 boyutlu bir görüntü belirdi. Karşısındaki ulu kurt sonunda bir saldırı başlattı ve kanla lekelenmiş parlak bir pençeyle eline doğru kesilerek sıcak bir hava dalgası getirdi. Sonucu saldırı altında. Bununla başa çıkmanın en etkili yöntemi, çapraz bıçağı kullanarak sağa doğru 50 derecelik bir açıyla bloka edin, sonra delin, ha. Laylee nefes alma tekniğini uygularken bağırdı, talimatları takip ederken gücünü kol kaslarına yoğunlaştırdı, kılıcını sağa doğru savurdu ve pençeyi uzaklaştırdı. Bangler'in muazzam darbeden dolayı kolundan yukarı doğru çıkan bir şok hissetti ve sanki kalın bir metal parçasına çarpmış gibi hissetti. Bu ulu kurdun gücü benimkinden çok daha yüksek, eğer bunu yapmaya devam edersem çok çabuk tükeneceğim. Bu dövüşü bir an önce bitirmem gerekecek. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.